Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendireceğim. Bu videoda sizler için önemli etkilerimiz olacaktır yine bu haftada. Merkür Retromuz başlıyor. Mars-Uranüs karemiz söz konusu ama haftaya oldukça olumlu etkilerle giriş yapacağımızı belirtmekte de fayda var. Çünkü 22 Şubat Pazar günü Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı aktif olacak ve bu enerjiyle haftayı açacağız ve devamında da tabii ki farklı gezegen etkilerimiz söz konusu olacak. Merkür Retrosu'nu özellikle giriş kısmında bir dinlemenizi tavsiye edeceğim sizlere. Çünkü bu Merkür Retrosu'nu diğerlerinden ayıran bazı özellikleri var. Üç gezegenle Venüs, Güneş ve Mars'la retrodayken kavuşumda olacak. Balık burcunda zararlı bir pozisyonda Merkür. O yüzden de burayı biraz daha iyi anlamamız gerekebilir. Yani yeni bir başlangıç yapmamak veya işte teknolojik cihazlarda aksamalar, bozulmalar olacak diye düşünmekten çok hangi konularda da kafamızın karışabileceğini veya fikirlerimizi gerçekleştirmekte zorlanabileceğimizi biraz daha detaylı anlamamız bizim için yararlı olacaktır. Genel etkilere bir bakalım. 22 Şubat'ta belirtmiştik Venüs-Jüpiter üçgeni söz konusu. 26 Şubat'ta Merkür Retrosu başlayacak. Bugün içerisinde stabil pozisyonda oluyor ve geri hareketini başlatıyor. Yine 26 Şubat'ta Güneş ve Lilith karesi söz konusu. Bazı gizli saklı konuların gündeme çıkma ihtimali burada bizi zorlayabilir. 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu bir destekleyici açı olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle bu süreçte ilerlememiz gereken yönde bize ışık tutacaktır. Bu alanı iyi organize etmemiz, belki de kendimizi daha net ortaya koyabilmemiz açısından destekleyici olacaktır. 27 Şubat'ta ise Mars ve Uranüs karesi aktif olacak. Bu özellikle genel global anlamda uçak kazalarıyla ilgili, elektrik kesintileriyle ilgili belki doğa koşulları nedeniyle elektriklerin kesilmesi veya uçak kazalarını da gündeme getirebilir. Uçuşlarda bazı aksamalar söz konusu olabilir. Yine hava saldırıları, savaş ihtimali olan bölgelerde de hava saldırılarını gündeme getirebilir. Dikkatli olmamız gereken bir günde olacağız. Özellikle kazalara karşı biraz daha uyanık olmamız gerekebilir. 28 Şubat'ta ise Merkür ve Venüs yine kavuşumda olacaklar. Bu da destekleyici bir açı olarak önümüze gelecek. Başlayalım detaylıca açıklamaya. 22 Şubat'ta Balık burcundaki Venüs, Yengeç burcundaki Jüpiter, İki gezegen de yücelimde oldukları alanlarda bulunduklarından dolayı gayet pozitif etkiler getirebilirler hayatımıza. Bizler özellikle ilişkiler noktasında birbirimizi daha iyi tamamlayabiliriz, birbirimizi daha iyi anlayabilir ve emeğine, sevgisine cevap verebiliriz karşımızdaki kişilerin ve emeklerimize yanıt da bulabiliriz. Ayrıca yaratıcılık noktasında oldukça destekleyici olacaktır. Tabii ki bu açı bize yine şanslı, özellikle finansal konularda, mal mülk edinme konularında fırsatlar ve şanslar getirebilir bize. Ruhsal bir şifa da yine sağlayabilir. Tabii ki bunu ev konularınız temelinde de değerlendireceğiz ama kolektif anlamdaysa merhametin, şeffaf diyalogların ve kolektif yardımlaşmanın da bugünlerde gündeme gelme ihtimalini yükseltecektir ama Merkür'ün retro sürecine ilerlemesi belki biraz bu enerjiyi sekteye uğratabilir. Diğer taraftan da tabii ki yağışlarla ilgili değerlendirebiliriz. Yine deniz ticareti alanında da olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz. Olumlu işbirlikleri gündeme gelebilir. Denizlerle ilgili, deniz ürünleriyle ilgili, deniz ticaretiyle ilgili olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yağışların da bu dönemde zarardan çok daha yararlı olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu noktada pozitif etkiler verebilir. Global anlamda baktığımızda da tabii ki ekonomi alanında belki biraz önemli ya da iyileştirici etkiler getirebilir ama ülkemiz haritasına baktığımız zaman özellikle de burada bence dövizin fırlaması daha büyük bir ihtimal gibi görünüyor. Uluslararası barış anlaşmaları belki bu süreçte yine biraz
gündeme gelebilir. Ortam çok gergin ama uzlaşma yolunda bazı adımlar atılabilir belki de bu etkiyle birlikte. Sosyal yardımlar, hayır kurumlarıyla ilgili yine önemli pozitif destekler de görebileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir. Diğer taraftan hukuki ve dini konularda da yine daha olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Bunlar tabii genel etkiler. 26 Şubat'a geldiğimiz zaman Merkür Retrosu'nu gözlemliyoruz. Merkür Balık burcundaki retro sürecine 26 Şubat tarihinde başlıyor. Buradan sonraki süreçte Venüs, Güneş ve Mars'la kavuşumda olacak. 20 Mart'ta ise retro sürecini tamamlayacak Merkür. Merkür Balık burcunda çok iyi çalışmıyor. Akıl karışıklıkları gündeme gelebilir. İllüzyonla gerçeklik arasındaki farkı anlamakta zorlanabiliriz. Bu süreçte birden fazla fikir içerisinde yönümüzü bulmakta yine zorlanabiliriz aslında. Kendisi burada güçsüz olduğundan dolayı bir de retro olacağından dolayı özellikle beklentilerimize yanıt bulmakta zorlanabiliriz. Eylemlerimizi gerçekleştirmekte ya da bir eylem kararı almakta da ikilemlere düşebilir ya da nasıl bir harekete geçiş yapabileceğimiz noktasında da yine kafamız karışabilir. Umutlarımızın boşa çıktığını gözlemleyebiliriz. Bu süreçte boş umutlar, boş hayaller peşinde de koşabiliriz. Yani çok da gerçekleştirmesi mümkün olmayan projeler, planlar peşinde biraz koşabiliriz bu süreçte. Buna biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Yanılsamalara yine açık olabiliriz. Bir anlaşma, bir sözleşme imzalamamız söz konusuysa detayları dikkate almamız gerekecektir. Yanıltıcı özellikle bazı detaylarda, metinlerde yer alabilir. İstikrar sağlamakta zorlanabiliriz. Yaşamımızı düzenleme noktasında biraz geri kalabiliriz. Bir diğer taraftansa istisnai durumlar da söz konusu olacaktır. Gerçekleşmesi beklenen vaatlerin gerçekleşmediğini, yine bunların da bir yalandan ibaret olduğunu gözlemleyebiliriz. Bir diğer taraftansa retro sürecinde gecikmeler ve yanılsamalar haricinde, istikrar kayıpları haricinde de burada Merkür'ün güneş ışınlarının altında kalacak olmasından dolayı da gizli saklı yürütülen işlerin de gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Özellikle güneşin ışığının altında kalan gezegenlerle ilgili gündemlerde gizli saklı anlaşmalar söz konusu olabilir. Bunu dünya astrolojisi açısından değerlendirdiğimizde de denizler üzerinde, deniz ticareti üzerinde, yine belki deniz kıta sahanlığıyla ilgili konularda da gizli saklı bazı anlaşmalar söz konusu olabilir. Ama tabii ki Merkür Retro sürecinde olduğundan dolayı da bu anlaşmalar konusunda ne kadar istikrarlı olabilir devletler, bu da yine tartışma söz konusu olacaktır. Yozlaşmalara karşı açık olacağımız bir süreçte söz konusu olabilir. Merkür'ün Güneş'le kavuşum sürecinde özellikle liderlerin gizli saklı anlaşmalar yaptığını gözlemleyebiliriz ya da etrafımızdaki kişilerin yine yönetici pozisyonundaki ya da bir mevki sahibi kişilerle gizli ilişkilerinin, bağlantılarının söz konusu olduğunu gözlemleyebiliriz. Global anlamda, kolektif anlamda özellikle ülkelerin gizli saklı deniz ticareti ya da denizlerle ilgili anlaşmalar yürütmeye ya da bazı projeler geliştirmeye çalıştığını gözlemleyebiliriz. Ancak Merkür burada hem zayıf hem de retro olduğundan dolayı çok pozitif anlaşmalar olma ihtimali de biraz zayıflıyor. Özellikle Mars'la kavuşum sürecinde ise yozlaşmalar ve çatışmalar yine tetiklenebilir. Özellikle sözel saldırganlık söz konusu olabilir. Belki öfkeli bazı söylemler daha fazla gündeme çıkabilir bu süreçte, hem kişisel hayatımızda hem yine liderlerin bu süreçte daha tehditkar bazı söylemlerde bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Ama aslında bu söylemlerin bir noktada da sahte olduğunu, bir blöf olduğunu da gözlemleyebiliriz. Venüs ve Merkür'ün kavuşumu noktasında biraz iyileştirici etkiler gözlemleyebiliriz. Özellikle Güneş ve Mars'ın o olumsuz etkilerini toparlama şansımız olabilir ama burada yine de bir noktada da ilişkiler ve parayla ilgili konularda, güvencelerle ilgili konularda da dikkatli olmamız gerekebilir. Çünkü hala burada Merkür retro pozisyonda.
anlaşmakta, birbirimizi anlamakta hala zorlanma ihtimalimiz söz konusu olabilir. İletişim sorunları ve iletişim sorunları temelinde de ilişkilerimizin de zedelendiği bazı gündemler söz konusu olabilir. 26 Şubat'ta Güneş ve Lilith karesi söz konusu. Balık burcundaki Güneş, Yay burcundaki Lilith'le bir kare açı gerçekleştirecek. Aslında yine gergin bir atmosferden bahsedebiliriz burada. Özellikle düşüncesizce aceleci eylemlerin hayatımızda bazı olumsuzluklar oluşturduğunu gözlemleyebiliriz. Bir noktada izolasyona, hayal dünyasına ve bağımlılıklara da yönelebiliriz bu süreçte. Belki aceleci, bilgisizce kararlar vermek, aceleci yargılarda bulunmak bazı zorlukları hayatımıza çekebilir. Bu kare açı söz konusu olduğunda özellikle onaylanmama, reddedilme ihtimalimize karşı fikirlerimizi, düşüncelerimizi empoze etmeye çalışırken de bulabiliriz kendimizi. Yine günlük hayatımızın gereklerini yerine getirmekte zorlanabileceğimiz günlerden de bahsetme ihtimalimiz var. Özellikle flört hayatımızda da biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Macera arayışı içerisinde olabiliriz bu süreçte. Burada dikkatli olmamız gerekecektir. Özellikle o skandalvari olayları yaşamamak adına, yani kirli çamaşırlarımızın ortaya çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmamız da gerekebilir. Otoriteyle ilgili sorunlar söz konusu olabilir yine bu süreçte. Özellikle öğretmenlerle ilgili, eğitimle ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. Müfredatlarla ilgili sorunlar da söz konusu olabilir. 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu olacak. Bu bize kadersel bir şans, kadersel bir başarı getirebilir. Bireysel anlamda parlama fırsatı getirebilir. Belki baba figürleriyle ilişkilerimizde olumlu gelişmeler yaşayabiliriz, sorunlarımız varsa veya bize destek olduklarını gözlemleyebiliriz. Yaratıcılığımızın yine büyük bir artış gözlemleme ihtimali söz konusu olacaktır. Ruhsal şifa ve ilahi teslimiyetle ilgili konularda daha fazla ön plana çıkabilir bu süreçte. Biraz dikkat etmemiz gereken konularsa fazla egoist olmamak olacaktır. Gerçeklerden biraz kaçmamaya çalışmamız da yine bu süreçte önemli bir detay olacaktır ama destekleyici bir açı, özellikle Kuzey Ay düğümü haritalarımızda ilerlememiz gereken yöne işaret ettiğinden dolayı özellikle bu dönemde haritalarınızda Kuzey Ay düğümü, transit Kuzey Ay düğümü hangi noktadaysa o konularda sizler daha avantajlı bir etki alabileceksiniz diye de yorumlayabiliriz. Liderler açısındansa belki bir itibar artışından bahsedilebilir burada. Otorite figürlerinin dönüşümü ve aslında ilerlemesi gereken yönü daha net görmeleri de söz konusu olabilir. Denizlerle ilgili, denizlerdeki ekonomik konularla ilgili gündemlerde yine daha fazla ön planda olacak gibi düşünebiliriz. 27 Şubat'ın bir diğer önemli etkisi ise Mars ve Uranüs'ün karesi. Mars ve Uranüs karesi oldukça önemli etkiler getirecektir. Ani şoklar, kazalar ve patlamalara karşı oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Mars kazalarla ilgilidir. Uranüs uçaklarla, hava yollarıyla, ulaşımla, elektrik akımlarıyla ilgilidir. Bu konularda dikkatli olmamız gerekecektir. Şiddetli hava olaylarına karşı oldukça dikkatli olmamız gerekecektir. Fırtınalar, gök gürültülü, sağanak yağışlı fırtınalara karşı dikkatli olmamız gerekecektir. Yıldırım düşmelerine karşı yine hazırlıklı olmamız gerekebilir ve ani hava değişiklikleri söz konusu olabilir. Ekonomik alanda piyasalarda ciddi dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Özellikle kripto paralarla ilgili dikkatli olunması gereken bir süreç olur. Dijital paralar ve yeni finansal teknolojilerle ilgili daha dikkatli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Tabii ki Mars ve Uranüs ve Mars'ın da Kova burcunda bulunması protestoları, grevleri, isyanları tetikleyecektir. Zaten tutulma sonrasında bu etkileri daha güçlü gözlemleme şansımız olacağından bahsettik. Avrupa üzerinden geçen özellikle tutulma hattı Fransa bölgesini tetikleyebilir demiştik. Siber güvenlikle ilgili, siber saldırılarla ilgili de ciddi sorunlar söz konusu olabilir. Yine Uranüs ve Mars'ın etkileşimini dikkate aldığımızda da
Havacılık sistemlerine karşı bazı saldırılar ve yine uluslararası havacılık sistemlerinde problemlerin gündeme gelmesini de düşünebiliriz bu noktada. Doğal afetlere karşı tabii ki dikkatli olmalıyız. Az önce belirttim, yağışlarla ilgili dikkatli olmamız gerekecektir ama Mars-Uranüs'ün kare açısı da toprak kaymaları, depremlerle ilgili riski de bir o kadar daha yükseltecektir. Piyasalarda belirtmiştik, özellikle ani beklenmedik hareketler, sert düşüşler gözlemlenebilir, ani kırılmalar söz konusu olabilir. Şimdi gelelim burçlarınız özelinde bu haftayı değerlendirmeye. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendiriyorum sizler için. Bakalım bu haftanın etkileri haritanıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Yorum, soru ve önerilerinizi açığım biliyorsunuz. Yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım bu hafta sizin için neler vaat ediyor? 22 Şubat Pazar günü olumlu bir açıyla gökyüzü bizi karşılıyor ve haftaya bu enerjiyle giriş yapıyoruz. Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı oldukça destekleyici. Bu özellikle sizin ailevi ilişkilerinize katkı yapacak. Ev, emlak, yuva, barınma gibi konularınız söz konusuysa, kira, tadilat gibi konularınız söz konusuysa, bu alanlarda beklenmedik mali destekler görebileceğinizi söyleyebiliriz açıkçası sizin için sevgili yükselen koç burçları. Ummadığınız yerlerden bazı güzel destekler gelebilir. Belki de eşinizden, partnerinizden de hiç beklemediğiniz bir noktada size destek olduğunu da görebilirsiniz. Ama temelde bir maddi destek veya bir manevi destek alacağınızı söyleyebiliriz. Yine ailevi konularda da problemleriniz söz konusuysaydı ve uzunca bir süredir özellikle şu anda Jüpiter'in de retro olması sebebiyle yavaş ilerleyen bazı konular söz konusuysaydı iyileştirilmesi beklenen bunları biraz bu hafta hızlı bir şekilde iyileştirme şansımız söz konusu olacaktı. Yine dediğim gibi barınma, ev, kira, emlak gibi konularda da çok şanslı ve avantajlı olacağımız, beklemediğimiz fırsatları yakalayabileceğimiz bir haftada da olabiliriz. 26 Şubat'ta Merkür retro yapacak sevgili yükselen koç burçları. Merkür'ün retrosu sizin 12. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı da burada biraz kendi iç dünyamıza yönelik çalışmalar içerisinde olacağız gibi gözlemlenebilir. Merkür'ün öncelikle Venüs'le bir kavuşum yapması retro hareketteyken belki de bazı anlaşmazlıkları gündeme getirebilir ya da geçmişte çözemediğiniz, kafanızın karıştığı konular tekrardan da gündeme gelebilir bu süreçte. Sonrasında Güneş'le bir kavuşum yapacağından dolayı 20 Mart'a kadar olan ki süreçte Güneş'le yapacağı bu kavuşumda kendinizi ortaya nasıl koyabileceğiniz noktasında biraz netleştirme sorunu yaşayabilirsiniz. Yönetici figürlerle ilgili bazı olumsuz gelişmeler gündeme gelebilir. Birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz ve Mars'la yapacağı kavuşumsa özellikle harekete geçme noktasında nasıl aksiyon alacağınızı netleştirmekte biraz kafanızı karıştırabilir veya zorlaştırabilir açıkçası sizin için. Yine kriz, problem veya kişisel gelişim, dönüşüm noktasında da ikilemlere düşme ihtimalinizi biraz daha güçlü kılabilir gibi görünüyor. Merkür retrosu kafa karışıklığı sürecini biraz uzatacak gibi görünüyor. Çünkü hem balık burcunda zararda hem de retroda olduğundan dolayı gerçekten de biraz zorlanabiliriz bu süreçte. Belirttiğim konu başlıklarına dikkat, mali konular, ilişkiler, bu alanda birbirimizi tamamlama, netleştirme, problemlerimizi çözme ya da çözüm bekleyen konuları yeniden ele aldığımız takdirde de bir sonuca varmamız artık Merkür'ün retrodan çıktığı döneme denk gelecek diye değerlendirmekte fayda var. Belki bu süreci kafamızı netleştirmeye çalışmakla değerlendirmek daha yararlı olabilir. Yine yeni girişimler yapma, bir girişim yapacaksak nasıl yapacağız, nasıl aksiyon alacağız, nasıl harekete geçeceğiz, problemleri, krizleri nasıl aşacağız gibi konularda da
kafamız karışık olabilir ve Merkür artık düz harekete geçtiğinde kendimizi netleştirme şansımız söz konusu olacaktır. O projeleri, planları hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi daha net görebileceğiz bu süreçte, ama özellikle Merkür bence Balık burcundan çıktıktan sonra tüm bu konu başlıklarını biraz daha net gözlemleme şansımız olacak. 26 Şubat yine aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açıyla birbirini gördüğünü gözlemleyeceğiz. Burada 9. evle 12. ev arasında bir kare açı söz konusu olduğundan dolayı ön yargılı olmamaya çalışmamız gereken bir süreçte olacağız. Özellikle yine kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız konular ya da perde arkasında bazı bağlantılarımız varsa yöneticilerle ilgili bu konularda da dikkatli olmamız gerekebilir. Gizli anlaşmalar, gizli belki ilişkiler, bu hem bir flört anlamında olabilir hem mesleki anlamda olabilir. Bu ilişkilerin gündeme gelmesi, açığa çıkması söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızda yarar var. Özellikle ilişkilerinize, flört ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecektir. Hayata bakış açınız, etrafınızdaki kişileri nasıl yargıladığınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta olacaktır. Özellikle kendi fikirlerinizi ve kendinizi aslında kabul ettirmeye de biraz odaklanabilir ve etrafınızdaki kişilere baskıcı da yaklaşabilirsiniz bu noktada. Belki sosyal medya üzerinde girişimleriniz varsa yabancılarla ilişkileriniz noktasında yine aynı şekilde davranabilirsiniz. Bu davranış şeklini çok tavsiye etmeyeceğim. Yine mesleki konularda da terfi almak, yükselmek gibi gündemleriniz varsa burada da belki de kendinizi abartılı bir şekilde, gerçek dışı bir şekilde ortaya koymaya çalışmanızda geri tepebilir. O yüzden neyseniz, kapasiteniz neyse gerçekleri yansıtmaya çalışın. Kendinizi olduğunuz gibi ortaya koymaya çalışın. Çünkü zararını görebilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. 27 Şubat'ta ise Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yine sizin 12. evinize işaret ediyor. Burada da yine aslında kendi iç dünyanızda bazı yol haritalarını daha net görebileceğinize işaret eden bir kavuşumdan bahsedebiliriz. Güneş ve Kuzey Ay düğümü sizin 12. evinizde, zaten burada iç dünyanıza biraz odaklanmanız gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü uzunca bir süredir sevgili yükselen Koç burçları. Yani biraz geriye çekilmek, kendinizi önümüzdeki sürece hazırlamak, belki iç dünyamızda bazı dengeleri korumak ve bu dengeleri iyi sağlamak, özellikle çalışma hayatımız, yaşamsal sorumluluklarımızla ilgili bu konularda Güneş ve bu Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yolunuzu çok daha net görmenizi sağlayacaktır. Size iyileştirici bir etki getirecektir. Avantajları da mutlaka olacaktır hafta içerisinde. 27 Şubat'ta yine aynı gün içerisinde biraz zorlayıcı bir açımız söz konusu. Mars ve Uranüs'ün kare açısı. Mars baktığımız zaman Kova burcundaki seyrine devam ederken Uranüs 2. evinizde seyrine devam ediyor ve birbirlerini kare açıyla görüyorlar. Sizler özellikle bu hafta geleceğe yaptığınız yatırımlarla ilgili, mal varlıklarınızla ilgili, kişisel maddi manevi güvencelerinizle ilgili hafif sarsıntılar alabileceğiniz bir haftada olabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize oldukça dikkat etmeniz gerekecektir. Arkadaşlarınızın sizi yanılttığı, birbirinize karşı agresif tutumlar içerisinde olabileceğiniz bir gündeminiz söz konusu olabilir. Özellikle sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizin bir kaza veya bir hata olduğunu anlayabileceğiniz gelişmeler de gündeme gelebilir, ama maddi konularda da dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle maddi alışverişler varsa yakın arkadaşlık ilişkilerinizde de burada da beklenmedik gündemler söz konusu olabilir. Alacak verecekle ilgili konular sizi biraz yorabilir bu hafta içerisinde. Dikkatli olmanızda fayda var.
28 Şubat'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Venüs kavuşumda olacaklar. Merkür ve Venüs az önce giriş kısmında bahsetmiştim. İlişkilerimizle ilgili bazı konuları yeniden ele alma ihtiyacını gündeme getirebilir. Özellikle geçmişte gündeme gelmiş ama çözemediğimiz sorunlarımız varsa bunu biraz daha derinlemesine düşünmemiz gerekebilir bu süreçte. Tabii ki Merkür zararda, bir de retroda ne kadar fayda getirebilir tartışılır. Ancak en azından birbirimizle diyalog halinde olmasak dahi kendi iç dünyamızda bu sorunu nasıl daha net çözüme kavuşturabilirim dikkatlice düşünmemiz, en azından Merkür düz harekete geçtiği dönemde aksiyon almaya hazır olmamız bizim için avantaj sağlayacaktır. Özellikle Venüs sizin haritanızda ilişkiler ve para hanesine işaret ettiğinden dolayı bu konularda da geriye dönük ya da biraz geriye çekilip düşünmeniz gereken gündemleriniz varsa bu süreci bu hafta içerisinde daha verimli geçirebilirsiniz. Dediğim gibi geriye çekilip plan proje geliştirip sonrasında Merkür düz harekete geçince aksiyon alacağımız bir olguya da işaret edecek. Bunu bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendireceğim. Bakalım bu hafta sizin haritanıza nasıl yansıyacak? Güzel enerjilerle haftaya giriş yapacağız ama devamı nasıl gelecek? Önemli olan bu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum, soru, önerilerinize her zaman yanıt veriyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini de kullanabiliyorsanız videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek verebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürlerimle gelelim haftanın etkilerine. 22 Şubat Pazar günü Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar ve bu olumlu enerjiyle haftaya giriş yapacağız. Bu güzel bir haber. Venüs ve Jüpiter'in etkilerine baktığımız zaman özellikle sosyal çevre ilişkilerinizde güzel gelişmelerle karşılaşma ihtimalinizi gözlemliyoruz. Özellikle iş bağlantıları kurma açısından destekleyici olabileceğini söyleyebiliriz sevgili yükselen boğa burçları sizler için. Yine belki maddi konular gündemdeyse alacak verecek ya da geleceğe yönelik yatırımlarınız söz konusuysa, krediler belki pasif gelirler söz konusuysa, bazı ticari anlaşmalar da söz konusuysa güzel gelişmelerle karşılaşabileceğinizi ve özellikle de yakın arkadaş çevrenizden, sosyal çevre ilişkilerinizden de destekler görebileceğinizi söyleyebiliriz. Mesleki eğitimler konusunda da yine daha avantajlı bir dönemde olabileceğinizi düşünebiliriz. Genel anlamıyla Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı ve 11. evinizde bulunduğundan dolayı da sosyal çevre ilişkilerinizden fayda sağlayabileceğiniz, bu alanda belki de parlayabileceğiniz, daha geniş kitleleri belki de etkileme şansına da sahip olabileceğiniz bir süreçte olabilir sizin açınızdan ama gelecek hedef ve hayallerinizi şekillendirmek için de güzel bir fırsat olacaktır. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinizde de yine iyileştirici etkilerden bahsedebiliriz. Özellikle sorunlar varsa uzun vadede çözülemeyen ve devam eden, bunları da aşma şansınız söz konusu olabilir. 26 Şubat'a geldiğimizde Merkür retrosuyla karşılaşıyoruz. Merkür stabil pozisyonda olacak, sonrasında retrosunu baktığımız zaman 20 Mart'a kadar devam ettirecek ve bu süre zarfında da Güneş'le, Venüs'le ve Mars'la kavuşumları söz konusu olacak. O yüzden biraz daha önemli kılıyor aslında bu Merkür retro sürecini. Dikkatli olmamız gereken detay şu: giriş kısmını dinlemeyenler varsa orada biraz açıklama yaptım çünkü Merkür Balık burcunda zararda, bir de retro olduğundan dolayı düşünsel konularda, entelektüel konularda biraz zayıf bir sürece ilerlediğimizi düşünebiliriz. Yani düşündüğümüzü, hayal ettiğimizi gerçekleştirme şansından biraz geriye düşebiliriz. Şimdi Venüs'le özellikle hafta sonu kavuşumda olacağından dolayı ilişkilerle ilgili, temel anlamda kendinizle ilgili, sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili
Bazı anlaşmazlıklar veya uzlaşma sorunları gündeme gelebilir. Evet, Jüpiter ve Venüs sizi haftaya güzel bir enerjiyle giriş yapmanızı sağlıyorlar ama haftanın sonundaysa Merkür ve burada Venüs'ün kavuşumu ilişkilerde, sosyal çevre ilişkilerinizde özellikle maddi konular temelinde birbirinizi anlamanızda işinizi zorlaştırabilir. Geleceğe yönelik geri girişimler yapmak istiyorsanız, özellikle yeni bir sosyal çevreye dahil olma ya da geleceğinizi yapılandırmak adına yeni bir adım atmayı düşünüyorsanız, şu an için bunu sadece bir plan, proje olarak değerlendirmeniz ama sonrasında, yani Merkür Retro'dan çıktıktan sonra harekete geçmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Çünkü Merkür çok olumlu bir, güçlü olduğu bir pozisyonda değil ve burada da hedeflerinizi, hayallerinizi, özellikle yeni girişimlerinizi gerçekleştirme noktasında sizi geri adım attırabilir. Burada dikkatli olmamız gerekecektir. Güneş'te yapacağı kavuşum, özellikle bu 22 günlük retro sürecinde yine baktığımız zaman ailevi konularda da, ailenizin, özel hayatınızın geleceğiyle ilgili konularda da, ideallerinizle ilgili konularda da bazı sorunları gündeme getirebilir. Belki babayla ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar da söz konusu olabilir. Geleceğinizi planlıyorsanız ve biraz da aslında babayla da hemfikir olma gündeminiz söz konusuysa burada biraz birbirinizi anlamakla zorlanabilirsiniz. Bunu da dediğim gibi belki şu an nasıl aksiyon almanız gerektiği noktasında daha derinlemesine düşünmeye odaklanmanız ve Merkür Retro'dan çıktığında harekete geçmeniz sizin için yararlı olacaktır ve Mars'ta yapacağı kavuşumda özellikle iç dünyanızda ve ilişkilerinizle ilgili konularda da daha fazla düşüncede kalması gereken bazı durumlara işaret edecektir. İlişkinizle ilgili bir aksiyon almak istiyorsanız ya da belki bazı konularda biraz geriye çekilmek istiyorsanız ama nasıl yapacağınızı şu anda çok kestiremiyorsanız, şu an biraz düşünce aşamasında kalın ve Merkür düz harekete geçtiğinde aksiyon alın diyebilirim sizler için de sevgili yükselen boğa burçları. Merkür baktığımız zaman zaten sizin maddi konularınızı da temsil ettiğinden dolayı özellikle geleceğe yönelik güvenceler, maddi yatırımlar ve kariyer kazançlarıyla ilgili konularda da önümüzü biraz net görmekte zorlanabiliriz gibi bu süreçte. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açısı söz konusu. Güneş ve Lilith'in kare açısı da belki geleceğe yönelik bazı yatırımlarınız söz konusu olmuşsa, gizli gizli bazı yerlerden borç almışsanız, maddi destekler görmüşseniz, bunun belki başkaları tarafından bilinmesini çok istememişseniz de bu gibi konularda dikkatli olmanız gerekebilir sevgili yükselen boğa burçları. Veya bazı istikrar sorunları da söz konusu olabilir. Belki ödemelerle ilgili ya da aldığınız pasif gelirler, elde ettiğiniz ortak gelirlerle ilgili de bazı istikrar dışı durumlar da söz konusu olabilir. Acele karar vermekten kaçının, özellikle bu dönemde yapmak istediğiniz yatırımlarla ilgili birdenbire gidip bir kredi çekip bir yere para yatırma gibi girişimlerde bulunmanız sizin için uzun vadede zarar getirebilir. Dikkatli olmanız faydalı olacaktır maddi konularda ve ileriye yönelik yatırımlarınızla ilgili. 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu olacak. Kuzey Ay düğümü zaten bize uzunca bir süredir diyor ki sosyal alanınızda, arkadaşlık ilişkilerinize, geleceğinize odaklanın ve bu alanı yapılandırmaya çalışın. Hatta yeni girişimleriniz, kısa vadeli girişimleriniz, uzun vadeli girişimleriniz arasında bir denge kurun. Kendinizi daha bilinir kılma, toplum önünde olma, kendinizi daha görünür kılma noktasında neler yapabilirsiniz, buna odaklanın demişti. İşte tam da Güneş'ten de bu süreçte destek alarak size kolaylaştırıcı, olumlu bir enerji sağlıyor. Güneş baktığımız zaman evet sizin 4. evinizi temsil ediyor ama burada da toplum önünde belki de biraz daha
iyi bir otorite sağlamanıza da destek olacaktır. Yine gelecek hedef ve hayallerinizi gerçekleştirirken çok daha yaratıcı adımlar atmanıza da fayda sağlayacaktır. Güzel bir etkiden bahsedebiliriz bu noktada. Sosyal çevre ilişkilerinizin de yine çok daha verimli, çok daha iyileştirici bir etkiye maruz kalacağını da söyleyebiliriz ve buradan da fayda sağlama ihtimaliniz de yükselecektir. 27 Şubat'ta önemli bir kare açımız var. Mars ve Uranüs'ün kare açısı. Kariyerinizle ilgili dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz sevgili yükselen boğa burçları. Burada çünkü Mars sizin 10. evinizde, Uranüs de zaten sizin burcunuzda. Yani bir 10 ev aksında bir kare açımız var. Kariyerle ilgili, patron figürleriyle ilgili ilişkilerimizde dikkatli olmamız gerekebilir. Beklenmedik aksilikler, kazalar söz konusu olabilir. Özellikle ortaklı işlerimiz söz konusuysa ya da perde arkasında gizli kalması gereken gündemlerimiz varsa bu gizli ilişkilerle ilgili bir durumun patlak vermesi de söz konusu olabilir. Skandalvari durumları da biraz yine açık olabiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Siz tamamen kariyer odaklı olacaksınız. Bu konuda bir taraftan da Mars yine ilişkiler alanınızı temsil eden bir gezegen olduğundan dolayı da hem ortaklı işler hem de evlilik, ilişkiler noktasında dikkatli olmamız gerekebilir. Agresyondan uzak durmamız, ani fikir değişiklikleri, ani duygusal patlamalar veya bu açı bir kare olduğundan dolayı da belki de aslında artık o isyan bayrağını çekmemizin zamanı gelmiş de olabilir. Aksiyon almanın da zamanı gelmiş olabilir. Özellikle bazı şeylere boyun eğmişsek uzunca bir süre burada artık dediğim gibi bir şeylerle mücadele etmenin zamanı geldiğine de dikkat çeken bir açı olabilir. Harekete geçiricidir. Kare açılar hareket zamanı diyebilir bize gökyüzü. 28 Şubat'ta ise Merkür ve Venüs kavuşacaklar. Giriş kısmında belirtmiştim. Retro sürecindeki Merkür Venüs'te kavuşacak. Bu da ilişkiler ve kendinizle ilgili konuları, sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili konuları yeniden ele almanız gerektiğine işaret edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde de dikkatli olmanız gerekebilir. Sosyal çevre ilişkilerinize daha fazla dikkat çekiyor. Belki bu süreçte problemleri yeniden ele almak ya da nasıl çözebileceğinize odaklanmak ancak düşünce aşamasında bırakmak daha yararlı olacaktır. Problemleri çözmek açısından Merkür düz harekete geçtiğinde 20 Mart sürecinde bizim için daha yararlı olacaktır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin haritanıza nasıl yansıyacak? Detaylara gireceğim ama girmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum, soru ve önerilerinize her zaman yanıt veriyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz ve Hype seçeneğini de kullanabiliyorsanız kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek verebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Gelelim bu haftanın etkilerine. Güzel bir enerjiyle haftayı açıyoruz. 22 Şubat Pazar günü Venüs ve Jüpiter üçgeni aktif olacak ve bu enerjiyle haftaya giriş yapacağız. Bu da sizin özellikle kariyer ve maddi kazanç hanenizde güzel bir etkileşim oluşturacak. Özellikle kariyer hanenizde bir yoğun enerji hissedebilirsiniz bu süreçte. Çünkü baktığımız zaman Balık burcunda Venüs, Merkür, Güneş bulunuyor. Mars da bu alana geçiş yapacak yakın bir zamanda. O yüzden kariyer hanenizin daha da aktif olacağını söyleyebiliriz. Venüs ve Jüpiter'in bu üçgen açısı da özellikle maddi konularda belki size güzel bir avantaj sağlayabilir ya da kariyeriniz noktasında arka planda kalan ve göremediğiniz ya da görmekten kaçındığınız detayları da görerek aslında kendinizi daha da güvenceye alma ihtimalinizi de yükseltebilir. Daha da parlayabileceğiniz, yeteneklerinizi çok daha iyi ortaya koyabileceğiniz ve bu sayede para kazanabileceğiniz, maddi konuda kendinizi daha da güvencede hissedebileceğiniz güzel gelişmeler de söz konusu olabilir sevgili yükselen ikizler burçları.
güzel, özellikle ilişkilerle ilgili de belki de eşinizden de maddi destekler alabileceğiniz, kendinizi daha güvende hissedeceğiniz, bazı, etkiler de alabileceğinizi söyleyebiliriz. İlişkilerinizle de bağlantılı olabilir bu. İlerlediğimiz zaman 26 Şubat'ta Merkür, yani sizin yönetici gezegeninizin retro yaptığını gözlemliyoruz. Merkür retrosu sizin kariyer alanınızda kendi enerjisini hissettirecek. Önemli bir süreç, çünkü Merkür Balık burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda ve üstüne üstlük bir de retro süreçte olacak. Bu süreçte Venüs, Güneş ve Mars'la kavuşacak. Bazı konuları yeniden ele almamız gerekliliğine vurgu yapacak. Hazırlanmamız gerekliliğine işaret edecek ve Merkür retrodan çıktıktan sonra da aslında aksiyon zamanı diyecek bize gökyüzü. Merkür tabii ki sizi temsil ediyor. Kariyer alanınızda bulunduğundan dolayı da kariyerle ilgili konularda şu an için önünüzü net görmekte biraz zorlanabilirsiniz. Aklınıza birçok fikir de olabilir aslında. Nasıl aksiyon almanız gerekliliği noktasında kafanız karışık da olabilir. Yine kariyeriniz ve aile hayatınız arasında da bazı gitgeller yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir ama aklınızı, fikrinizi netleştirmekte de zorlanıyor olabilirsiniz. İşte Merkür Retro'da biraz içe dönüp bu olayları daha derinlemesine düşünüp zihinsel anlamda, fikirsel anlamda kendimizi hazırlamamız gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü. Aksiyon zamanı değil, aksiyon aldığımız takdirde belirsizliklerle karşılaşabiliriz. Özellikle yeni girişimler yapmaktan uzak durmamız gerekecektir. Bunu bir hazırlık dönemi olarak değerlendirmekte fayda var. Venüs'le yapacağı kavuşum hafta sonunda bize şu mesajı verecektir. Özellikle korkularınızla yüzleşme zamanı gelmiş olabilir. Artık daha cesur olmanız gerekebilir kariyerle ilgili konularda. Yeni girişimler yapmak, artık yeteneklerinizi daha da parlatma zamanı gelmiş olabilir. Bu etkiyi Güneş'te yapacağı kavuşumda da gözlemleyeceğiz ama dediğim gibi aksiyon alma noktasında 20 Mart sonrasını kullanmak belki bizim için daha yararlı olacaktır. Sadece biraz iç hesaplaşma yaşamamız gerekebilir kariyer konuları ve toplumsal statümüzle ilgili konularda. Güneş'le yapacağı kavuşum 20 Mart'a kadarki süreçte de aslında bir noktada da iletişim becerilerinizi, bağlantılarınızı, mesleki bağlantılarınızı, belki ticari girişimlerinizle ilgili konuları biraz daha derinlemesine düşünmeniz gerekliliğine işaret edecek. Yeteneklerinizi parlatma ihtimalinizi güçlendirecek. Bu alana da biraz odaklanmanız gerekecek. Kendinizi nasıl daha iyi gösterebilirsiniz? Bu konuları iyice bir düşünmeniz gerekliliğine işaret ediyor. Mars'la yapacağı aslında burada en son kavuşumda bize diyecek ki geleceğe yönelik de biraz yatırım yapmanız gerekecek. Geleceği görerek de aksiyon almanız gerekecek. Bir diğer taraftan da çalışma hayatınız, kazançlarınız, gündelik sorumluluklarınızla da daha iyi, daha net yüzleşmeniz gereken, bu alanı da biraz daha iyi programlamanız gereken bir süreçtesiniz. Tüm bunları Merkür Retro sürecinde daha net düşünme şansımız olacak. Dediğim gibi evet, o belirsizlik, belki kafa karışıklığı doğruyu bulmamıza da yardımcı olabilecek. İşimiz tabii ki kolay olmayacak. Kendimizi netleştirmekte, fikirlerimizi netleştirmekte, özellikle gerçekte uygulayabileceğimiz fikirler üretmekte biraz zorlanabiliriz ama biraz geri çekilip dediğim gibi odaklanmamız bize fayda sağlayacaktır. Merkür Retrosu 20 Mart'ta sona erdiğinde artık aksiyon zamanı diyecek bize gökyüzü. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açısı söz konusu. İlişkilerinizle ilgili gizli saklı konuların açığa çıkma ihtimali söz konusu olacaktır. Evliliğinizde, uzun süreli birlikteliklerinizde, ortaklı işlerinizde ve aslında rekabetli olduğunuz konularda da biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Özellikle arka planda bazı gizli saklı işler çeviriyorsanız bu konuda kendinizi savunmaya da özen göstermeniz gerekecektir. Bir B planınızın olması size fayda sağlayacaktır da diyebiliriz. İlişkilerde belki biraz baskıcı bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Özellikle onaylanmadığınız konularda fikirlerinizi karşı tarafa benimsetme mücadelesi içerisinde olabilirsiniz. Yine
İlişkinizle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmekte de biraz zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Flört veya cinsellikle ilgili konularda bu süreçte biraz sizi zorlayabilir gibi sevgili yükselen ikizler burçları. 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu olacak. Bu da size yine kariyerle ilgili konularda oldukça yön gösterici bir etki yaratacak diyebiliriz. Olumlu bir etki yaratacaktır. Uzunca bir süredir zaten Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü kariyeriniz ve aile hayatınız, özel hayatınız aksında bir denge kurmanız ama temelde de kariyerinize odaklanmanız gerekliliği noktasında bir mesaj veriyor. Güneşin buradaki kavuşumu da yine yeteneklerinizi parlatmanız, daha görünür olmanız, kariyerinizde yükselişe geçmeniz, belki kariyer temelinde bağlantılar kurmanız noktasında size güzel fırsatlar getirebilir. Avantajlı bir etki. Bunu da değerlendirmekte fayda olacaktır ve yine aynı güne baktığımız zaman Mars ve Uranüs'ün de kare açısı söz konusu. Mars Kova burcunda ve Uranüs ise Boğa burcunda. Bu noktada ulaşımla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. Özellikle bir hava yoluyla seyahat etme ihtimaliniz varsa pasaportunuz ya da olabilecek aksiliklere karşı dikkatli olmanız sizin için faydalı olacaktır. Beklemediğiniz olaylar gerçekten gündeme gelebilir. Belki hava şartları nedeniyle uçuşlarınız iptal olabilir. Farklı aksilikler önünüze gelebilir. Mars baktığımız zaman 6. evinizi temsil ediyor, 11. evinizi temsil ediyor. Uranüs de zaten 9. evin yönetici gezegeni olduğundan dolayı özellikle gündelik koşuşturmanız içerisinde de beklenmedik olaylara karşı biraz dikkatli olursanız sizin için faydalı olabilir. Yakın arkadaş, sosyal çevre ilişkilerinizde de yine bir diğer taraftan da aynı noktada olma, aynı değer yargılarını paylaşma noktasında da çatışmalar söz konusu olabilir. Burada da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 28 Şubat'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Venüs kavuşumda olacaklar. Az önce bahsetmiştim. Sizler biraz iç dünyanıza yönelme ihtiyacında olabilirsiniz. Bu süreçte gerçeklerle yüzleşmek, sorumluluklarınızla nasıl baş edebileceğinizi anlamak, özellikle yeni girişimler yapacaksanız bu konularda nasıl adım atmanız gerekliliği üzerine biraz daha detaylı çalışma ihtiyacında olabilirsiniz. Yeteneklerinizi nasıl daha iyi ortaya koyabileceğinize odaklanabileceğiniz bir hafta sonuna da işaret ediyor gökyüzü. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri sizin haritanıza nasıl yansıyor? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi her zaman açığım. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Yanıtlıyorum biliyorsunuz hepsini. Yine Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basabilirseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Gelelim haftanın etkilerine. Siz aslında en olumlu enerjiyi alacak burçlardan bir tanesisiniz. Çünkü Jüpiter sizin burcunuzdaki retro sürecine devam ediyor ama Venüs'ten de güzel bir üçgen açı alıyor 22 Şubat Pazar günü. Size güzel fırsatlar getirebilir bu. Seyahatlerle ilgili olabilir, belki meslekte yükselmeyle ilgili olabilir, terfi almakla ya da mesleki bir eğitim şansını yakalamakla ilgili olabilir. Sosyal medya girişimleriniz söz konusuysa bu alanda da çok daha güzel etkiler alabileceğiniz, etkileşim alabileceğiniz gündemleriniz söz konusu olabilir. Sosyal çevre ilişkilerinizde de güzel avantajlı etkilerden bahsetmek mümkün olacaktır. Aile hayatınız, özel hayatınızla ilgili konularda da iyileştirici etkilerden yine bahsedebiliriz. Özellikle benzer ve ortak değerler üzerinde buluşma noktasında. Güzel bir enerjiyle haftayı açıyoruz ve pazartesiye bu etkiyle giriş yapıyoruz. 26 Şubat'a geldiğimiz zamansa
Merkür retrosu söz konusu sevgili yükselen yengeç burçları. Merkür sizin için 9. evde retro hareketine başlayacak ve tamamlayacak. Ulaşımla ilgili belki bir vize bekliyorsanız vizenin gecikmesi, yurt dışına yerleşme gibi bir planınız varsa buradaki bürokratik işlemlerle ilgili bir belirsizlik söz konusu olabilir. Yüksek eğitimle ilgili kafanız karışık olabilir. Bir eğitim alıyorsanız meslekte yükselme, terfi alma gibi konularda da daha yavaş bir sürece doğru evrildiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir ya da yavaş ilerleyebilir ya da belirsiz bir süreçten de bahsedebiliriz aslında. Merkür çünkü Balık burcunda hem zararda hem de retro sürecine giriş yaptığından dolayı 2 kez zararda gibi ve burada da 3 tane gezegenle kavuşumda olacak. Sizi biraz bazı konuları değerlendirmeye yönlendirecek aslına baktığımız zaman. Bunlardan ilkini de hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirecek Venüs'le birlikte. Venüs'te yapacağı bu kavuşum enerjisi gelecek hedef ve hayalleriniz, kariyer kazançlarınızla ilgili konularda biraz detaylı düşünmeye odaklayabilir sizi. Şu an için bir aksiyon alma zamanı değil, yeni bir girişim yapma zamanı değil. Bu konularda şu ana kadar yaptıklarınızı bir düşünüp değerlendirme zamanı olarak dikkate alın, açıkçası değerlendirin derim. Çünkü retro süreci tamamlandığında 20 Mart'ta aksiyon alabilirsiniz. Bu konularda nasıl aksiyon almanız gerektiğini daha net görebilirsiniz. Hatta o düşündüklerinizi gerçek hayatta uygulama şansını da o zaman yakalayabilirsiniz açıkçası. Diğer taraftansa Güneş'le de bir açısı söz konusu olacak bu süreç içerisinde. Ama Venüs'le olan bağlantısı yine ev, yuva, emlak, işte taşınma, belki uzak bir yere yerleşme, yabancı bir ülkeye yerleşme gibi konularda da 20 Mart sonrasında artık bazı prosedürlerin netleştiğini gözlemleyebilirsiniz sizin için. Güneş'le yapacağı kavuşuma baktığımız zamansa maddi konularda belki de önünüzü daha net görebilmenizi sağlayacaktır. Biraz bu konulara odaklanmanız, düşünmeniz, taşınmanız gerekecektir ve dediğim gibi yine retro süreci tamamlandığında da bu konularda da aksiyona geçmek sizin için daha faydalı olacak gibi görünüyor sevgili yükselen yengeç burçları. Öte yandan yine belki ticari girişimleriniz, uzak mesafe, yurt dışı bağlantılı girişimleriniz, ticari bağlantılarınız, işte ulaşım, seyahat, yerleşim gibi konularınızın da çözümlendiği süreç 20 Mart sonrası olabilir. Diğer taraftan Mars'ta da en son bir kavuşum açısı gerçekleştireceğinden dolayı Merkür, burada da kariyerinizle ilgili konuları daha da netleştirecek. Belki bu süreçte de nasıl aksiyon alacağınızı düşünüp değerlendirmeniz 20 Mart'a kadar olan ki süreçte de sizin için daha faydalı olacaktır ve retro hareket tamamlandığında da sizler kariyerinizle ilgili de nasıl aksiyon almanız gerektiğini daha net görebilecek ve bu alanda da gelişmelerin artık daha hızlı gündeminize geldiğini de gözlemleyebileceksiniz. Zaten Satürn ve Neptün de kariyer alanınızda artık yapılandırıcı bir etki sağlayacak. Size özellikle yeni girişimler, yeteneklerinizle kendinizi ortaya koyabilme noktasında bu Merkür ve Mars kavuşumu size yön gösterecek de diyebiliriz. Bir yön gösterici etki de aslında 27 Şubat'ta gerçekleşecek ama oraya gelmeden önce de aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açısından bahsetmemiz gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize biraz dikkat etmeniz gerekebilir sevgili yükselen yengeç burçları bu süreçte. Lilith çok pozitif etkiler getirmiyor ne yazık ki hayatımıza. O yüzden de burada kiminle ne paylaştığınızda ya da gizli saklı bazı ilişkileriniz varsa çalışma arkadaşlarınızla ilgili dikkat etmeniz gerekebilir. Belki kendi fikirlerinizi, kendi değer yargılarınızı, düşüncelerinizi onlara empoze etmeye çalışma gibi bir yönelimde de olabilirsiniz. Bu da size zarar verebilir. O yüzden çok da baskıcı olmamaya çalışın iş ilişkilerinizde bu hafta. Yine gündelik hayatınızın sorumluluklarını yerine getirmek biraz sizin için zorlayıcı bir etki gibi görünebilir bu hafta içerisinde.
Özellikle yabancılarla ilişkilerimize, otorite figürleriyle ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekecektir. Bir işverensek de yine çalışanlarımızla ilişkilerimizde baskıcı olmamaya çalışmak bizim avantajımıza olabilir. Az önce bahsettiğim etkiye geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümü 27 Şubat'ta kavuşumda olacaklar 9. evinizde. Bu da aslında önünüzü görmek açısından size güzel bir etki getirecek diyebiliriz. Bu maddi konular temelinde olabilir, maddi güvenceler temelinde olabilir ama Kuzey Ay düğümü size kendinizi geliştirin, kendinize yatırım yapın, mesleğinizde yükselmeye çalışın. İşte sosyal medya girişimleriniz varsa bu alana odaklanın, yurt dışı gibi gündemleriniz varsa bunları gerçekleştirmeye çalışın diyor. Güneş de burada belki de bu konuların maddi temelini sağlamlaştırmanız için size destek verecek olabilir bu hafta içerisinde. Güzel etkiler alacağınızı söyleyebiliriz yine 9. ev konuları temelinde. Belki olayları çok daha net ya da büyük çerçeveden görme şansına sahip olacaksınız ve bu da sizin ufkunuzu açacak. Çok daha objektif de bazı olayları görme şansına sahip olabileceksiniz ve yine size bir noktada da ilerleme şansı getirecek diyebiliriz. 28 Şubat'a geldiğimiz zamansa Mars ve Uranüs'ün kare açısı söz. 27 Şubat'ta yine aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs'ün bir kare açısı da netleşecek. Mars ve Uranüs'ün kare açısının netleşmesi de 8 ve 11 ev aksınıza işaret ediyor sevgili yükselen yengeç burçları. Özellikle uzun vadeli ödemeleriniz varsa, kredileriniz varsa, borçlarınız varsa bunlarla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Yine maddi temelde pasif gelirleriniz, kendinizi belki de güvencede hissettiren, geleceğinizi garanti altında hissettiren bazı pasif gelirleriniz söz konusuysa bu konularda da yine biraz dikkatli olun. Beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Ani krizler söz konusu olabilir. Belki bir arkadaşınızla ilgili bir sorun gündeme gelebilir. Bir kayıp söz konusu olabilir. Bu konularda da dikkatli olmanız gerekebilir. Ancak temelde bence maddi konular, uzun vadeli ödemeleriniz, geleceğe yönelik yaptığınız yatırımlarla ilgili beklenmedik zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir ve bu konunun kaynağı da kariyeriniz olabilir. Beklenmedik harcamalara karşı da yine açık olabiliriz bu süreçte. 28 Şubat'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Venüs az önce bahsettiğim gibi kavuşumda olacaklar. Cumartesi sizin 9. evinizde. Bu konulara da yine özellikle yakın arkadaş çevre ilişkilerinize, ev, yuva, barınma, bir yere taşınma, yurt dışı gibi konularınızın temelinde de düşünmeye odaklanmanız gerekliliğine işaret edecek bir etki demiştik. Genel olarak destekleyici açılarımız söz konusu, zaten olumlu bir etkiyle giriş yapıyoruz haftaya. Bu da aslında maddi konularla birlikte aşk hayatımızla ilgili konularda da bize destek verecektir. İlişkilerimizle ilgili zaten yapıcı bir sürece giriş yapıyoruz. Para konusunda yönümüzü daha net görebileceğimiz etkiler de alacağız. Güzel etkilere sahip bir kez Mars ve Uranüs açısına dikkat etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin hayatınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz. Ve yorum, soru, önerilerinize her zaman yanıt veriyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Gelelim bu haftanın etkilerine. 22 Şubat Pazar günü aslında Venüs ve Jüpiter kavuşumda olacaklar ve bu enerjiyle haftayı açacağız. Bu da sizin baktığımız zaman özellikle problemleri aşma, kişisel gelişim, dönüşüm konularınıza daha fazla fayda getirecek gibi görünüyor. Jüpiter sizin 12. evinizde, Venüs ise 8. evinizde olduğundan dolayı özellikle
pasif gelirler, bir yerden aldığınız maddi destekler, sosyal yardımlarla ilgili konularda önünüzü açacak, şanslı kılacak diyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Alacak, verecek nafaka, kredi, işte o az önce bahsettiğim pasif gelirlerle ilgili konularda zaten gündemimiz yoğun gibi görünüyor. Gezegenler şu anda bu alanda yoğunlaştığından dolayı da gündeminiz, odak noktanız bu alan olabilir ve Jüpiter'in Venüs'te etkileşimi de güzel, pozitif bir destek sağlıyor bu alana temel olarak. Şanslı olacağınız bir süreçtesiniz. Yine tabii ki kişisel anlamda da kendimizi daha huzurlu, daha ferah, değişmeye, dönüşmeye, belki krizleri, problemleri çok daha iyi anlamaya, daha affedici olmaya ve yeniden bir şans vermeye de belki çevremizdeki kişilere daha açık olacağımız bir süreçte deneyimleyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Güzel bir etki. Venüs zaten balık burcunda da yücelimde olduğundan dolayı yine Jüpiter'in olduğu gibi yengeç burcunda kendimizi iyi hissettirecek, problemlerimizi, sorunlarımızı, krizlerimizi çözebileceğimiz, aşabileceğimiz önemli bir haftada olabiliriz. Gökyüzü bizi destekliyor. Bu enerjiyle giriş yapıyoruz. 26 Şubat'ta Merkürümüz retro yapıyor ve bu alanda retro yapıyor. Sevgili yükselen aslan burçları, Merkür balık burcunda zararlı bir pozisyonda, bir de 8. evde. O yüzden aslında bizler bu süreçte ne düşündüğümüze biraz daha dikkat etmek durumundayız. Kafamız karışık olabilir, birden fazla fikir aklımızda gidip geliyor olabilir. Ancak Merkür bize bu noktada geleceğimizi garantiye alma, geleceğe yönelik yatırımlarımızla ilgili konularda daha içe dönük bir düşünme şansı verebilir aslında. Her ne kadar zararda da olsa geleceğimizi planlama ve retro hareketini tamamladıktan sonra da aksiyona geçme noktasında bir mesaj veriyor olabilir. Diğer taraftansa tabii ki Merkür sizin yine para hanenize işaret ettiğinden dolayı para odaklı bir Merkür retro süreci deneyimleyeceğinizi belirtmekte yarar var. Gelir elde etmekte belki beklediğiniz kazançların elinize gelmesi noktasında da biraz gecikmeler, aksilikler, bürokratik bazı problemler söz konusu olabilir gibi de değerlendirebiliriz. Bunlar sadece olasılıklar, illa olacak diye bir şey yok ama retro süreçleri bazı olayların yavaşlamasına da etken olabilirler. Bu bilinçle de bakmak gerekiyor. Özellikle neden Merkür Retrosu, bu balık burcundaki retrosu önemli diyecekseniz, Venüs'te, Güneş'te ve Mars'ta da kavuşumda olacak ve Venüs'te kavuşumu bu haftanın etkilerinden bir tanesi cumartesi günü gerçekleşiyor ve bu konularla bağlantılı olarak da bizi yine içe dönük bazı değerlendirme süreçlerine yönlendirecek gibi duruyor. Venüs sizin kariyerinizi yönetiyor sevgili yükselen aslan burçları ve 3. evinizi yönetiyor. O yüzden de iletişim temelli, ticaret temelli, bilgi paylaşımı temelli kariyer girişimleriniz söz konusuysa bu konuları bir kez daha düşünüp değerlendirmemiz gerekebilir. Özellikle kariyerimizle ilgili problemleri nasıl aşabileceğimizi bir düşünüp değerlendirmemiz ve Merkür Retro'dan çıktıktan sonra aksiyon almamız bize fayda getirebilir. Yine çevremizle nasıl iletişim kurduğumuz, ticaret, ulaşım, eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim temelli konularda da yine nasıl aksiyon almamız gerektiği noktasında düşünüp değerlendirip gerçekçi olup olmadıklarını da bir noktada kritize edip aslında Merkür Retrosu'nun bitmesiyle birlikte aksiyon almamız gerekliliğine işaret ediyor gibi. Yine kardeş ve kuzenlerinizle, yakın akrabalarınızla da problemleriniz varsa bunu yine bu çerçevede de değerlendirebiliriz. Güneş'le yapacağı kavuşum kendinizle ilgili neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor hayatınızda, bunu daha net görmenizi sağlayabilir. Tabii ki bu süreçleri biraz kafa karışıklığı içerisinde deneyimleme ihtimaliniz de söz konusu olabilir. Onu da göz ardı etmeyeceğiz ama doğru yolu bulacağınızdan eminim. Çünkü bu hafta bir destekleyici açı da alacağız yine. Sonrasında Mars'la kavuşacağından dolayı da yurt dışı temelli konular, yerleşim, ulaşım, seyahat ya da kariyerde yükselme konularını da
yine bir kez daha net düşünebileceksiniz. Nasıl aksiyon almanız gerektiğini belki daha da net görebileceksiniz. Daha gerçekçi yaklaşımlar içerisinde olabileceksiniz de diyebiliriz bu süreçte. Evet, retro Merkür zararda ama bir içe dönük enerji olarak değerlendirdiğimizde de retro tamamlandıktan sonra ne yapmamız gerektiğini daha net bilebileceğimiz bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açısı söz konusu. Güneş ve Lilith'in kare açısı da sevgili yükselen aslanlar size diyor ki flört hayatınıza biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi konularda fuzuli harcamalar yapmışsanız bunlar başınızı ağrıtabilir, gündeme gelebilir bu konular. Özellikle gizli saklı arka planda gerçekleştirdiğiniz bazı eylemleriniz söz konusuysa dikkat etmeniz gerekebilir. Öte yandan aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz, yaşamsal konforunuzu sağlama konusunda biraz baskıcı bir tutum içerisinde olabilirsiniz çevrenizdekilere karşı. Çocuklarınıza bazı şeyleri empoze etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu da ilişkilerinizi aksi yönde geliştirebilir. Yani istediğiniz sonuçları almaktan uzaklaşabilirsiniz. Aşk hayatınız, flört hayatınızda da biraz baskıcı ve maceracı bir tutum içerisindeyseniz bu da yine bu hayat çerçevesinde olumsuz etkiler getirebilir. Özellikle yeni girişimler yapmaktan da kaçınmanızı tavsiye ederim bu süreçte. Özellikle maddi girişimlerde bulunmamanız sizin için faydalı olacaktır sevgili yükselen aslan burçları. 27 Şubat'ta az önce bahsettiğim güzel destekleyici açı gerçekleşecek. Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacaklar 8. evinizde. Bu da krizlerden çıkabilme noktasında önünüzü daha net görmenize yardımcı olacak. Kendinizi, kendi gerçekliğinizi kabul edip değişim, dönüşüm fırsatını önünüze daha net getirebilecek diye yorumlayabiliriz. Odak noktanız kendiniz olacak. Belki de kendinizle ilgili yarattığınız o illüzyona artık kendiniz dahi inanmışsanız o illüzyonun sona erme zamanı geldiğini gözlemleyeceksiniz ve çok daha gerçekçi adımlar atacaksınız. Kuzey Ay düğümü zaten sizin için uzunca bir zamandır diyor ki değişin, dönüşün, arının, yine maddi konularda da alacak verecek nafaka, pasif gelirlerle ilgili konularda daha aktif olun, aksiyon alın ve bu konulardaki gündemlerinizi gerçekleştirin diyordu. İşte tüm bu konular çerçevesinde de güzel şanslı etkiler alabileceğinizi de söyleyebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Aynı gün içerisinde biraz sert bir açımız gerçekleşiyor Mars ve Uranüs. Bu da kariyerle ilgili önemli etkiler getirebilir ama özellikle ilişkiler, evlilik konularında dikkatli olmanız gerekecektir. Ortaklı işler yürütüyorsanız burada bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Agresyon dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta. Agresif tutumlardan kaçınmanız gerekecektir. Özellikle baktığımız zaman problem ne olabilir diye değer yargılarınız, hayata bakış açınız, aile, yuva ve belki bu hayata sadakatiniz gündemi zorlayabilir. Bu çerçevede gelişmeler sizi biraz gerebilir. Elektrikli bir atmosferde olacağız diyebiliriz açıkçası. Dikkatli olmamız gereken alanda bu olacak. 28 Şubat'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Uranüs'ün o az önce bahsettiğimiz kavuşumu gerçekleşiyor. Belirttiğim gibi kariyerle ilgili konularda belki çözüm odaklı olmaya bizi yönlendirecek. Hangi konularda değişme, dönüşme gerekiyor, problemleri nasıl aşabileceğiz bunları görmemize destek verecek ama aksiyon almak için de 20 Mart Merkür Retrosu'nun bitmesini beklememiz gerekebilecek gibi yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri de bu noktada dikkat çekebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin burcunuza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanabilirsiniz eğer
Videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek vermek isterseniz yorum, soru ve önerilerinize her zaman yanıt veriyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Gelelim bu haftanın etkilerine. Güzel bir enerjiyle haftayı açacağız. Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı pazar günü aktif olacak ve bu haftaya da bu güzel enerjiyle giriş yapacağız. Bu da özellikle ilişkiniz, ilişkinizin geleceği, ortaklı işleriniz ve gelecek hedeflerinizle ilgili size güzel fırsatlar sağlayacak diyebiliriz açıkçası. Sevgili yükselen Başak Burçları, rekabetli olduğunuz konularda da sizi uzun vadede öne geçirecek önemli gelişmeler de karşınıza gelebilir. Destekleyici bir etkiden bahsediyoruz. Jüpiter sizin yine 4. evinizi ve ilişki evinizi temsil ettiğinden dolayı temelde de ilişkinizle ilgili konuların gündemde ama olumlu bir şekilde gündemde olduğunu gözlemleme şansınız olacak gibi görünüyor. İlerlediğimiz zaman 26 Şubat'ta yönetici gezegeniniz Merkür'ün retro olduğunu gözlemleyeceğiz. Merkür Balık burcunda ve sizin karşı evinizde retro olacağından dolayı biraz stresini daha yoğun hissedebilirsiniz açıkçası sevgili yükselen Başak Burçları. Özellikle sizin karşı evinizde yani ilişki hanenizde gezegen toplaşması söz konusu bu süreçte. Bu da evliliğiniz, ilişkiniz, ortaklı işleriniz ve rekabetli olduğunuz konular yasal süreçlerle ilgili gündemlerinizin daha yoğun olmasına sebebiyet verebilir. Merkür Retrosu peki sizi nasıl etkileyecek diye sorarsanız da burada cevabım şu olacaktır. Yoğun ve uzun bir süreç olacak. Aslında birçok etkiyi de gündeme getirecek. Balık burcunda Merkür zararlı bir pozisyonda çünkü sizin yönetici gezegeniniz ve karşı hanede, diğer taraftan da retro yani etkisini iyice olumsuzlaştırma gibi bir gündemden bahsedebiliriz burada. Ve bu süreçte de Venüs'te, Güneş'te ve Mars'la kavuşumda olacak. İlişkimizle ilgili kafamız karışık olabilir. Evliliğimiz, ilişkimiz, ortaklı işlerimiz, işte o yasal süreçlerle ilgili konularda da bazı yavaşlamalar gözlemleyebiliriz açıkçası. Bürokratik işlemler söz konusuysa işte bir evlilik günü alma, burada aksiliklerle karşılaşabiliriz. Ortaklı işlerimizle ilgili bazı anlaşmazlıklar ya da yavaşlayan süreçlerden bahsedebiliriz. Yine yasal süreçlerle ilgili de daha yavaş etkilerden bahsetmek söz konusu olabilir. Merkür 20 Mart'a kadar retro sürecine devam edecek ve bu süreçte az önce bahsettiğim gibi Venüs'te kavuşacak. Venüs'te kavuşumu bu hafta cumartesi gerçekleşecek. Venüs demek sizin 9. eviniz demek ve para haneniz demek. O yüzden de maddi konularda biraz düşünme, taşınma ihtiyacı duyabiliriz. Meslekte yükselme, belki kendimizi geliştirme fırsatlarını değerlendirmek istiyorsak bu alanda bazı gecikmeler söz konusu olabilir ya da ikilemlere düşebiliriz. Kafamız karışabilir ancak Merkür Retrosu'nu şu şekilde değerlendirmek yararlı olacaktır. Daha gerçekçi düşünelim, hayallerden uzak olalım, akıl karışıklığına çok yer vermeden net düşünmeye çalışalım ve Merkür Retro'dan çıktıktan sonra da 20 Mart'ta aksiyon alalım. Merkür aslında düşüncelerimizi gerçek hayatımızda da uygulamakla bağlantılıdır. İşte bu noktada para hanemizle ilgili, meslekte yükselmeyle ilgili belki bu yurt dışı bağlantılı konularla da ilgili olabilir. Tüm bu konular çerçevesinde vizedir, seyahattir, yüksek eğitimdir, mesleki eğitimdir. Bu konular çerçevesinde Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra aksiyon aldığımız takdirde hayatımızın bu konu başlıklarında daha hızlı süreçler gözlemleyebileceğiz gibi görünüyor. Devamında Güneş'le kavuşacak. Güneş'le kavuşumuna da baktığımız zaman aslında biraz da ilişkinizle ilgili perde arkasında kalan yüzleşmekten kaçtığınız konuları düşünmeye sizi biraz odaklayabilir. Sonrasında Mars'la kavuşumunu da değerlendirdiğimiz zaman yine gündelik hayatımızla ilgili bazı sorunları, problemleri çözmemiz için bize ön ayak olabilir. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri ve genel olarak
problemleri çözmemiz için daha derin düşünmeye bizi odaklayacak gibi de düşünebiliriz. Yine bu konular temelinde de aksiyon alma zamanı 20 Mart sonrası Merkür Retro'nun tamamlanmasından sonra daha iyi sonuç verebilir. Çünkü süreç hızlanacaktır. Biraz bu konu başlıkları çerçevesinde içe dönüp düşünme ve gerçekçi düşünme noktasında Merkür Retrosu'nu değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Evet, odaklanmakta, tek bir fikir üzerinde netleşmekte zorlanabiliriz ama gayret göstermemiz bizim için önemli sonuçlar getirecektir. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in kare açısı söz konusu. Güneş sizin 7. evinizde seyrine devam ediyor ve Lilith de baktığımız zaman 4. evinizde. Ailevi konularda, ilişkinizle ilgili konularda, ev, yuva, barınma, emlak gibi konularda belki bu süreçte biraz baskıcı bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Kendi düşündüğünüzü, kendi fikrinizi karşı tarafa empoze etmeye çalışmak ilişkilerde biraz gerginlik yaratabilir sevgili yükselen Başak burçları. Özellikle bu konularda da perde arkasında gizli tuttuğunuz bazı fikirleriniz, düşünceleriniz söz konusuysa bunlar da ilişkinizde gerginlik yaratabilir. O yüzden çok baskıcı ve gizli arka plandaki fikirlerinizin temelinde aksiyon almanız sizi zorlayabilir bu hafta içerisinde. 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacaklar. Yine 7. evinizde sevgili yükselen Başak burçları. Demek ki odak noktamız biraz ilişki, evlilik gibi görünüyor bu hafta içerisinde de ama güzel bir etkiden bahsedeceğiz. Zaten Kuzey Ay düğümü bize uzunca bir süredir odak noktamızın, ilişkimiz, evliliğimiz, ortaklığı ilişkilerimizin, işlerimizin, yasal konuların ve rekabette olduğumuz konuların olduğuna ve bu alanda olumlu aksiyonlar almamız gerekliliğine işaret etti. Güneşle kavuşumu da burada belki perde arkasında kalan mevzuları görmemiz ve bu konulara uyanmamız noktasında bizi destekleyecektir. Ya da bu ilişkimizin, işte ortaklığı işimizin, yasal konuların sorumluluklarıyla yüzleşmekten kaçıyorsak, korkuyorsak o kaçış ihtimalini biraz daha olumluya dönüştürme yönünde bize destek verecektir. Yani onlarla yüzleşeceğiz ve bu alanda ilerlememiz gereken yolu daha net görebileceğiz. İşte sorumluluklarımızı belki daha iyi organize edebileceğiz. Daha güçlü ve yönetici bir pozisyonda da olabileceğiz. Egosal konuları biraz abartmamaya da dikkat edebiliriz yine aynı zamanda. Aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs'ün bir kare açısı da netleşecek haftanın en sert açısı. Özellikle çalışma hayatınıza dikkat çekiyor. Bir pozisyon almayı bekliyorsanız, yükselme bekliyorsanız ya da bir mesleki eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa bu gündem başlıklarında beklenmedik gelişmeler, aksilikler önünüze çıkabilir. Krizler, problemler söz konusu olabilir. İletişim problemleri, hayatınıza bazı olumsuz yansımalar getirebilir. Bu belki teknolojik açıdan da karşınıza gelebilir ama daha fazla kiminle nasıl iletişim kurduğunuz, ne bilgi paylaştığınız ve belki de işte beklentilerinizi nasıl ifade ettiğinizde gündemde bir problem olarak durabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yükselen Başak burçları bu konularda. Çalışma arkadaşlarınızla agresyon biraz ön plana çıkabilir ve özellikle temelinde de işte o pozisyon paylaşımı, yükselme, mesleki eğitimler olabilir. Belki yurt dışı seyahati de olabilir. Kimin o seyahate gideceği noktasında anlaşmazlıklar da söz konusu olabilir ya da bakış açılarımız noktasında da bazı kargaşalar, problemler gündemi meşgul edebilir. Dikkat etmemiz gerekecek. 28 Şubat'ta ise Merkür ve Venüs kavuşumda olacaklar. Az önce bahsettim ve Merkür-Venüs kavuşumu da bize meslekte yükselme konularına bir kez daha gerçekçi dönüp bakma noktasında bir uyarı niteliği taşıyabilir. Maddi konularımızı, ilişkimizle ilgili belki ilişkimizin maddi tarafını da yine daha gerçekçi düşünme ve değerlendirme, ilişkilerdeki güvence konularını yine aynı şekilde düşünüp değerlendirme noktasında bir fırsat verecektir. Düşünüp bazı kararlar alabiliriz. Aksiyon alma zamanı 20 Mart sonrası. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Gökyüzünün bu haftaki etkileşimleri sizin hangi yaşam alanınızda etkisini gösterecek detaylıca bakmaya çalışacağız her zamanki gibi, ama o detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Videoya yorum, öneri ve sorularınızı bırakmak isterseniz yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde her zaman cevap veriyorum sizlere, biliyorsunuz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim burcunuzun ve gezegenlerin bu hafta sizin için ne ifade edeceğine. Güzel, destekleyici bir etkiyle açıyoruz haftayı. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs, Jüpiter'i üçgen açıyla görüyor. Çalışma hayatınız, kariyerinizle ilgili oldukça güzel, destekleyici etkiler alabileceğiniz önemli bir haftada olabilirsiniz sevgili yükselen terazi burçları. Venüs 6. evinizde, Jüpiter 10. evinizde. Bu da demek oluyor ki çalışma hayatımızda iyileştirici, genişleyici, bizi ferahlatacak önemli ve pozitif gelişmeler aktif olacak haftanın ilk gününden itibaren. Aslında 22 Şubat'ta bu etki aktif olacak ama yeni haftaya da bu enerjiyle giriş yapacağımızdan dolayı güzel bir enerjiyle mesleki alanda haftayı açacağınızı söylemek hiç de yanlış olmayacak. Güzel, destekleyici, Jüpiter sizin 3. evinizi temsil ediyor, 6. evinizi temsil ediyor. Yani çalışma hayatımızda gerçekten de bu etkiyi görmek büyük bir olasılık. İletişim, ticaret, ulaşım, eğitim gibi alanlarda daha da avantajlı olabiliriz. Mesleki yükselmeden de yine bahsetmek mümkün olabilir. 26 Şubat'a geldiğimiz zaman Merkür Retrosu ile karşılaşıyoruz. Gün içerisinde tabii ki stabil pozisyonda olacak, sonrasında retro süreci başlayacak. Önemli bir retro, Merkür Retrosu diğerlerinden aslında daha da önemli. Çünkü 3 tane gezegenle de retro halindeyken kavuşumda olacak. 2 kere zararda olan bir Merkür'den bahsediyoruz. Balık burcunda olması ve retroda olması o enerjisini iyiden iyiye zayıflatacak. Belki akıl karışıklığımızda bir artış gözlemleyebiliriz. Birçok fikir içerisinde kendimizi net düşünürken bulmakta zorlanıyor olarak görebiliriz. Yine Merküryen konularda uzlaşma, anlaşma, iletişim konularında 6. evde sizler bu etkiyi alacağınızdan dolayı da bürokratik işlemlerinizde gecikmelerden de bahsedilebilir. Çalışma arkadaşlarımızla iletişim önemli bir unsur olacak bu süreçte. Venüs baktığımız zaman bu hafta içerisinde kavuşacağı gezegenlerden bir tanesi olacağından dolayı iş yerinde kriz, problem varsa bu problemleri çözmek için aceleci davranmamakta fayda var. Çünkü havada kalabilir. Yani bir sonuç almakta zorlanabilirsiniz, uzlaşma sağlamakta zorlanabilirsiniz. Evet, Venüs Jüpiter'den güzel bir destek alıyor ama Merkür'ün retro enerjisiyle harmanladığımız zaman bunu, o etkiyi çok net göremeyebiliriz. Yani aynı fikirde olmak, aynı değerler çerçevesinde uzlaşıya varmak zor olabilir bizim için bu süreçte. Bundan dolayı da problemin unsurlarını ya da bu problemi nasıl çözebileceğimizi zihnimizde detaylandırıp Merkür Retrosu'ndan çıktığı zaman 20 Mart'ta sonrasında bu problemi çözmek için aksiyon almak daha yararlı olabilir gibi. Öte yandan baktığımızda Merkür sizin için ne ifade ediyor? 9. evinizi ve bir diğer taraftan da yine 12. evinizi temsil ettiğinden dolayı gündelik sorumluluklarla yüzleşmek bu dönemde sizin için biraz zor olabilir. Kendi gerçekliğinizle yüzleşmekten kaçmaya daha meyilli olabilirsiniz. Bu gündelik sorumluluklar, yükümlülükler gibi konuları nasıl aşabileceğinizi düşünme aşamasında olabilirsiniz. Aksiyon almaktan çok daha fazla kendinizi netlemeye çalışabilirsiniz. Belki sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bu süreçlerde de belirsizliklerden bahsedilebilir. Yine 9. ev temelinde düşündüğümüzde de yurt dışı kaynaklı konular, seyahatler, vizeler, işte belki yurt dışına yatırımlar, sosyal medya girişimleri, yine iletişim kurma, bağlantı kurma, bu alanlarda da bazı
bazı gecikmeler, zorluklarla karşılaşabiliriz. Merkür Retro sürecinde belirsizlikler daha da aktif olabilir bizim için. Sevgili yükselen terazi burçları, Güneş'le yapacağı kavuşuma baktığımız zaman da geleceğe yönelik girişimlerimiz noktasında da bazı gecikme unsurları söz konusu olabilir. Belki yöneticilerle ilgili bazı problemleri daha iyi düşünüp değerlendirmek ve yine Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra aksiyon almak faydalı olabilir. Ve en son Mars'la kavuşacağından dolayı da ilişkimiz, evliliğimiz, maddi konular ve güvencelerimizle ilgili konularda da aksiyon almayı yine Merkür Retro süreci sonuna bırakabiliriz. Özellikle bu alanlarda hareket almamız gereken, aksiyon almamız gereken ve biraz da acil olarak aksiyon almamız gereken durumlar varsa daha net, daha detaylı düşünerek hareket etmemiz gerekecektir ve bunu dediğim gibi bu harekete geçme sürecini de Merkür Retro sürecinin tamamlanması sonrasına bırakmamız bizim için daha yararlı olacaktır. İşte tam da bu sebeplerden dolayı bu Merkür Retrosu diğerlerine kıyasla daha önemli. Merkür zayıf ve bu enerjisini diğer gezegenlerle de harmanlıyor. Burada dikkat etmemiz gerekecek. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith, yani 26 Şubat'ta Güneş ve Lilith karesi de aktif olacağından dolayı kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerine biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Dedikodular, asılsız söylentiler ya da gizli bilgiler, gizli anlaşmaların, ortaklıkların da söz konusu olabileceği, bunların açığa çıkabileceği gündemler söz konusu olabilir. Diğer taraftansa belki de bazı fikirlerimizi özellikle ailevi sorumluluklar temelinde empoze etmeye de çalışabiliriz. Yakın çevremize kendi fikirlerimizi, kendi bakış açımızı da empoze etmeye çalışabiliriz. Biraz onlar üzerinde baskıcı bir tutum da sergileyebiliriz. Daha egoist yaklaşabiliriz olaylara, konulara, ama gizli saklı konulara biraz dikkat etmemiz gerekecektir dediğim gibi ve baskıcı bir tavır ortaya koymaktan da kaçınmamız bizim için daha yararlı olabilir. Bu çünkü stresli bir açı. 27 Şubat'a geldiğimiz zaman Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu. Bu da yine destekleyici bir etkileşim olarak dikkat çekiyor. Özellikle geleceğinize yönelik girişimleriniz noktasında çalışma hayatınızla ilgili aksiyon alma zamanı gibi değerlendirilebilir. Kendinizi, gelecekten beklentileriniz ve hedeflerinizi daha net ortaya koyabileceğiniz, bu beklentileri, projeleri çok daha iyi organize edebileceğiniz bir haftada olabiliriz. Kuzey Ay düğümü zaten Balık burcunda, uzunca bir süredir bize odaklanmamız gereken alanın çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımız olduğunu işaret ediyor. Biraz da aslında hem bu sorumluluklar hem de bu sorumluluklardan kaçtığımız noktalar arasında biraz daha dengeli davranma ihtiyacımıza da işaret etti, ama bizler bu hafta dediğim gibi güzel bir etki alacağız. Egoist davranmamaya biraz dikkat etmemiz bizim için yararlı olacaktır. Az önce de Güneş Lilith açısında da bunu aslında belirtmemiz gerekirdi. Biraz egoist tavırlardan kendimizi arındırmamız sağlıklı olacak bu hafta, ama Güneş ve Kuzey Ay düğümü hedeflerimize ulaşmak, doğru yolda ilerlemek için bize ışık tutacaklar ve avantajlar da getirebilecekler diyebiliriz. Aynı gün içerisinde Mars-Uranüs karesi aktif olacak sevgili yükselen terazi burçları. Mars-Uranüs karesi de baktığımız zaman 8. evimizdeki Uranüs'ün 5. evimizdeki Mars'tan etkilenmesi şeklinde ortaya çıkacak. Yani aşk hayatımızda krizler, problemler gündeme gelebilir. Çocuklarımızla ilişkilerimiz noktasında bazı sorunlar açığa çıkabilir. Öte yandan yeni girişimler yapmak istiyorsak bu girişimlerin maddi boyutuyla ilgili de yine zorlayıcı etkilerle karşılaşabiliriz. Beklenmedik problemler, beklenmedik sorunlar önümüze gelebilir. Mars baktığımız zaman 7. evimize işaret ediyor. Rakiplerimiz belki bu noktada bizim için bir engel teşkil edebilir. Buna dikkat etmemiz gerekecektir ya da yapacağımız girişime eşimizin destek vermediğini de gözlemleme şansımız olabilir. Bir diğer taraftansa az önce de dediğim gibi maddi boyutu
kazançsal boyutu bizi zorlayabilir. Bu alanlarda kırılma noktaları önümüze çıkabilir. Zorlu bir etki alacağımızı söyleyebiliriz bu konularda. Yine aşk hayatımızla ilgili de güvenceler temelinde problemler söz konusu olabilir. Sizler zaten Plüton'u da yine bu alanda deneyimlediğinizden dolayı da belki flört konularıyla ilgili, birliktelik konularıyla ilgili de ciddi bir sınav verdiğiniz bir dönemde olabilir açıkçası sevgili yükselen terazi burçları ve 28 Şubat'a geldiğimizde de az önce bahsettiğim gibi Merkür-Venüs kavuşumu cumartesi günü aktif olacak. Bu da en temelde iş ilişkilerimizle ilgili krizleri çözme, aşmayla ilgili konularda bize dediğim gibi düşünme şansı, değerlendirme şansı ve Merkür Retrosu'nda da aksiyon alma şansını verecek gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri sizin haritanıza nasıl yansıyacak? Güzel etkilerden bahsedebiliriz. Bazı streslerimiz de tabii ki yok değil. Hepsini detaylıca açıklayacağım. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum, soru, önerilerinize her zaman yanıt veriyorum. Sorular ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Harp seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek sağlayabilirsiniz. Dilerseniz herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu haftanın etkilerine. Su grubunda güzel bir üçgen açımız söz konusu. Venüs Balık burcunda ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açısı söz konusu. Bu da kariyerinizle ilgili güzel bir etki sağlayabilir sizlere sevgili akrep burçları. Özellikle yeteneklerinizi ortaya koyma, meslekte yükselme, mesleki eğitimler konusunda daha avantajlı, daha şanslı bir süreçte olacağınıza işaret ediyor. Venüs sizin haritanızda neyi temsil ediyor? Arka plandaki konuları ve rekabetli olduğunuz konuları. Demek ki bu konularda bilgi sahibi olabilirsiniz ve bu bilgi sahibi olmak da size avantaj getirebilir. Belki anlaşmalar, sözleşmeler, yine o spekülatif konularda ön plana geçme şansınız, avantajlı olma şansınız da söz konusu olabilir. Yurt dışı temelinde yeni girişimler yapmak için değerlendirilebilir. Belki seyahatler için yine pozitif yönde değerlendirebilirsiniz. Bu etkiyi 22 Şubat Pazar günü aslında alıyoruz ve bu enerji haftaya ilk günlerine de taşınıyor. Bundan dolayı da olumlu bir enerjiyle haftayı açacağız ve bu sizin özellikle mesleki konularınızda da güzel bir etki gösterecek. Rekabet alanında başarı sizden yana olacak diyebiliriz sevgili yükselen akrep burçları. İlerlediğimiz zaman 26 Şubat'ta Merkür Retrosu söz konusu olacak. Sizin aslında 5. evinizdeki enerji yoğunlaşmasından bahsedeceğiz bu süreçte. Çünkü Merkür, Venüs, Güneş ve Mars da bu alana geçiş yapacak. Burası bayağı bir hareketlenecek gibi görünüyor. Zaten Neptün ve Satürn bu alandan çıktığından dolayı artık çok daha rahat bir nefes alacağız bu konularda. Merkür Retrosu biraz içe dönük bir enerji. Olumlu bir enerji olmaktan da uzaklaşacak şu sebeplerden dolayı. Çünkü bir kere Balık burcunda zararda, diğer taraftansa retro. O yüzden bizler aksiyon almaktansa gerçekçi ve hayatımıza uygulayabileceğimiz plan projeler üretmek için bu Merkür Retro sürecini değerlendirme yolunda ilerlemeliyiz. Çünkü 3 gezegenle de kavuşum yapacak. O yüzden önemi biraz daha da artacak. Venüs baktığımız zaman 12. evinizi temsil ediyor sevgili yükselen akrep burçları. Yeteneklerinizi ortaya koyma, yaşamsal konforunuzu yükseltme, aşk hayatınızla ilgili konularda gerçeklerden kaçtığınız konularla yüzleşmek için bu retro sürecini
değerlendirebilirsiniz. Kafanız karışık olabilir, netleşmekte zorlanabilirsiniz. Birden fazla fikir içerisinde hangisinin doğru olduğunu bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama gelin görün ki gezegenler size bir noktada da destek sağlayacaktır. O yüzden içe dönük bu enerjiyi fikirlerinizi netleştirmek için kullanın. Öncelikle belirttiğim gibi Merküryen konulardaki bunların başını da krizleri, problemleri aşmak, pasif gelirlerinizle ilgili konuları netleştirmek, destek aldığınız, yardım aldığınız konular, ortak gelirler gündemde ise bu konularla ilgili bir iç değerlendirme sürecine yönelmeniz gerekiyor. Venüsyen konulara baktığımızda da yine uzun süreli birliktelik ve arka planda kalan konular, yüzleşmekten kaçtığınız konulara odaklanmanız gerekebilir. Güneş'le kavuşumda olacağından dolayı sonrasında da 20 Mart'ta bu arada Merkür Retrosu tamamlanacak. Yine kariyerle ilgili konularda da biraz düşünüp değerlendirme yapmanız sizin için fayda sağlayacaktır. Belki üstlerinizde, ilişkilerinizde sizin için net olmayan ya da aklınızı karıştıran konular varsa, bazı beklentileriniz, idealleriniz varsa bu ideallerinizi gerçekleştirmek için neler yapmanız gerekiyor ya da kariyerle ilgili yeni atılımlar yapmak istiyorsanız bu konuları netleştirmek için yine kullanabilirsiniz Merkür Retro sürecini ve sonrasında da 20 Mart sonrasında aksiyon alabilirsiniz ve en son zaten sizin yönetici gezegeniniz Mars'la kavuşumda olacağından dolayı da aksiyon almaya daha yakın olacaksınız. Bu kendinizle ilgili olacak ve çalışma hayatınız temelinde olacak. Yine sorumluluklarınızla ilgili olacak. Belki sağlığınızla ilgili konularda da nasıl daha gerçekçi aksiyonlar, gerçeğe uygulanabilir aksiyonlar alabileceğinizi ve ne zaman harekete geçmeniz gerekeceğini de daha iyi netleştirebileceğiniz etkiler gözlemleyebilirsiniz bu süreçte ve Merkür Retrosu'ndan sonra dediğim gibi aksiyon almaya da daha yatkın olacaksınız. Daha hızlı ilerleyecek her şey bu süreçten sonra. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in kare açısı söz konusu olduğundan dolayı kişisel güvenliğinizle ilgili, maddi kaynaklarınızla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Belki bu konularda etrafınızdaki kişilere daha baskıcı olabilirsiniz. Bir ilişkiye başlama gibi gündeminiz varsa sizler aslında ilk günden itibaren karşınızdaki kişiye size güvence vermesi noktasında baskıcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Onu beklentileriniz, kendisine maddi manevi ne gibi destekler verebileceğiyle ilgili de net bir tutum sergileyebilirsiniz. Belki bu beklentilerinizi açık açık ortaya koymasanız da haliniz ve tavrınızla da ortaya koyabilirsiniz. Bu da karşınızdaki kişi üzerinde itici bir güç oluşabilir. Yani çok da istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. O kendi üzerinde bir baskı hissettiğinden dolayı sizden de uzaklaşabilir. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek, egoist davranmamamız da gerekecek Güneş söz konusu olduğundan dolayı. İlerlediğimiz zamansa 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu olacak. O egoist olma teması biraz daha vurgulanıyor aslında burada ama bu sadece dikkat etmemiz gereken küçük bir detay. Yani aşk hayatımızda, çocuklarımızla, ilişkilerimizde, yine mesleki konularda yeteneklerimizi ortaya koyarken de ben merkezli olmaktan çok daha totali düşünerek hareket etmemiz, çevremizdeki kişileri belki yöneticilerimizi de yani bir ekip ruhuyla hareket etme potansiyelimiz olduğunu da ortaya koyarak belki de hareket etmemiz, bu yönde tavırlar sergilememiz bizim için daha önemli ve faydalı olacaktır. Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu aslında size güzel bir enerji de getirecektir. Yani aşk hayatınızla ilgili güzel bir başlangıçtan bahsedilebilir. Çünkü Kuzey Ay düğümü size uzunca bir süredir odaklanmanız gereken alanın işte 5. ev konuları olduğuna işaret ediyor. Yaşamsal konforunuzu artırma, yeteneklerinizde kendinizi ortaya koyma, aşk hayatınız, çocuk sahibi olmak belki ya da çocuklarınızla ilgili konulara odaklanmak, yeni girişimler yapmak, tüm bu konulara odaklandığınız takdirde
bu dönemi çok sağlıklı bir şekilde tamamlamış olacaksınız diyordu. Güneş de burada bize destek veriyor. Özellikle kariyer temelindeki konularda yine önümüzü çok daha aydınlık görebileceğimiz etkiler getirebilir gibi duruyor. Bir diğer taraftansa aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs'ün karesi söz konusu. Haftanın en sert etkisinden bahsedebiliriz burada. Mars 4. evinizde sevgili yükselen akrep burçları, Uranüs ise 7. evinizde. O nedenle ilişkilerde bazı agresif, kırılgan gündemler, senaryolar söz konusu olabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Bunun temelinde siz olabilirsiniz. Bir noktada da bu ilişkinin sorumlulukları ve belki de çok fazla rutine girmiş olması da olabilir ilişkisi olanlar için. Diğer taraftansa ev sahibi olmak isteyenler, bir hayat kurmak isteyenler açısından da şöyle değerlendirebiliriz bu etkiyi. Rekabet varsa gündemde ya da yasal mevzular varsa, işte ev sahibi olmakla ilgili, kirayla ilgili, bir mal varlığıyla ilgili bu konularda bazı kırılma noktaları gündeme gelebilir. Yine çekişmeli ya da rekabette olunan bir durum söz konusuysa da, yani bir eve misal göz koymuşsanız, başkası da o eve bir teklifte bulunuyorsa belki de karşı tarafın kazanacağı bir senaryo söz konusu olabilir, ama ailevi konularda da yine bizler önemli bazı agresyonlarda hissedebiliriz gibi duruyor. Bizim kırılma noktamız bu olacak. Temelde ilişki, ortaklı işler, rekabette olduğumuz konular, ev, yuva, barınma ve aile konularında beklenmedik ani sarsıcı gelişmeler karşımıza çıkabilir. Aslında bizi harekete de geçirecek bir durumla karşılaşabiliriz. Kare açıları zaten aksiyon almak için değerlendirdiğimizde de haritamızı doğru yönde daha pozitif şekilde de çalıştırabildiğimizi de gözlemleyebiliriz. Bu bilinçle yaklaşırsak bizim için daha faydalı. 28 Şubat'ta ise Merkür ve Venüs kavuşumda olacaklar. Az önce bahsetmiştik ne anlama geleceğinden. Haftayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sevgili yükselen akrep burçları, kariyer temelinde, yeni girişimler temelinde güzel etkilere açığız. Destekleyici etkiler söz konusu. Maddi konulara biraz dikkat etmemiz, güvencelerimizle ilgili karşımızdaki kişilere baskı yapmama konusunda da biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendiriyorum. Bakalım bu haftanın etkileri sizin haritanıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde biliyorsunuz ki benden her zaman cevap alabiliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz dilerseniz ve gerçekten beğeniyorsanız videoyu beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim haftanın etkilerine. Güzel bir enerjiyle haftaya giriş yapacağız çünkü 22 Şubat Pazar günü Venüs ve Jüpiter üçgen açıyla birbirini görecek ve bu enerjiyle biz haftaya giriş yapacağız. Bu da sizin aslında 4 ve 8 ev aksınıza işaret ediyor sevgili yaylar. Bu da demek olacak ki evimizle ilgili, ailemizle ilgili, yuvamızla ilgili taşınmadır, belki tadilattır, ev satın almadır, kiradır. Bu gibi konularda problemlerimiz varsa, belki işte yine temelinde maddi bazı gündemlerimiz varsa ve sorun yaşıyorsak, bu açıdan destek görebileceğimiz ve hayatımızda olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir hafta başında olabiliriz. Güzel destekleyici bir etkiden kesinlikle bahsedebiliriz. Venüs baktığımız zaman sizin 11. evinizi ve 6. evinizi temsil ettiğinden dolayı da günlük çalışmalarınız, iş hayatınız, belki çalışan arkadaşlarınızla ilişkileriniz noktasında problemler varsa bunları da çözme şansınız olabilir. Arka planda geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz, geleceğinize yatırımlarınızla ilgili de maddi boyutta güzel destekler görebilirsiniz. Bir alt senaryo olarak değerlendirdiğimizde güzel bir etki. Bu enerjiyi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim gündemleriniz varsa.
26 Şubat'a geldiğimiz zamansa Merkür Retrosu ile karşılaşıyoruz. Merkür Retrosu biraz önemli diğer retrolara göre, yani diğer retro süreçlerine göre kendisinin Merkür'ün. Çünkü Balık burcunda zararlı bir pozisyonda, bir de retro ve bu noktada da 3 gezegenle kavuşacağından dolayı 20 Mart'a kadarki retro sürecinde bizim için önemli olacak. Bunlardan bir tanesini zaten Venüs'te yapacak. Bu hafta cumartesi gerçekleşecek. Peki Merkür sizin için ne ifade edebilir? Buna biraz da bakmak lazım. Evlilik, ilişki, boşanma, ortaklı işler, yasal süreçlerle ilgili yavaşlayan bazı süreçlerle karşılaşabiliriz. Özellikle bu aile, yuva, ev, emlak, barınma gibi konuları da bünyesinde barındırıyorsa bu konularda yavaşlayan bir süreçte olabiliriz. Anlaşmalar, sözleşmeler, uzlaşmalar gecikebilir. Diğer taraftansa kariyerinizi yöneten bir gezegen olduğundan dolayı Merkür, burada da yine beklemediğimiz bazı gelişmelerden de bahsedebiliriz. Çünkü Merkür burada Venüs, Güneş ve Mars'la kavuşacağından dolayı da beklentimizin dışında bazı olay ve durumlarla karşılaşma potansiyelimiz de söz konusu olabilir. Venüs nedir demiştik? Sizin 11. eviniz ve 6. eviniz, yani çalışma hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler bazı gecikmeleri gündeme getirebilir. Bu noktada çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sorunlarımız varsa, gelecek planlarımızla ilgili sorunlarımız da varsa bu süreçte aksiyon almak yerine bir iç değerlendirmeye yönelmek, plan projelerimizi belki kafamızda en azından sadece netleştirip Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra da aksiyon almak en doğrusu olabilir sevgili yükselen yay burçları. Burada Merkür düşüncelerimizi hayatımızda uygulamayı da temsil ettiğinden dolayı işte o alanda da bazı gecikmeler ve aksiliklerle karşılaşabiliriz. Tam da bundan dolayı düz harekete geçmesini beklemek daha sağlıklı olabilir ve Balık burcu enerjisi kendimizi netleştirmekte de güçlük verebileceğinden dolayı işte bu enerjiyle, bu fikirden yola çıkarak değerlendirmek faydalı olacaktır. Diğer taraftan Güneş'te kavuşumda olacak bu süreçte. Güneş'te kavuşumu işte mesleki belki yükseliş konusunda bazı beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir ya da yurt dışına taşınma, yerleşim, o alanda bazı aktivitelerinizle ilgili bazı gecikmeleri ya da gündem dışı olayları gündeme taşıyabilir. Mars'a baktığımız zamansa Mars'ta 12. evinizde 5. evinizi temsil ettiğinden dolayı aşk hayatımızla ilgili konulara belki biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Gölge yanlarımızla yüzleşmemiz, kendimizle barışmamız da bu süreçte bizim için biraz daha sağlıklı sonuçlar gündeme getirebilir ama aksiyon alma zamanı dediğim gibi Merkür Retrosu sonrası bu süreci düşünsel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kendimizi bu konularda netleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in bir kare açısı söz konusu ve Lilith sizin burcunuzda sevgili yükselen yay burçları. Ailevi ilişkilerde gizli saklı konular biraz başınızı ağrıtabilir bu süreçte. Bu konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Diğer taraftansa belki güç ve baskı oluşturmaya çalışabilirsiniz aile bireyleriniz üzerinde. Bu da ters tepebilir. Buna karşı da dikkatli olun. Zorlayıcı ve baskılayıcı olmaktan uzaklaşmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Egoist tavırlara çekilmemenizi tavsiye ederim. Biraz da aslında yine kendi gerçekliğinizle de yüzleşmeniz sizin için daha yararlı olabilir gibi görünüyor. Sevgili yükselen yay burçları, kendi yargılarınız, görüşleriniz, hayat felsefenizi aile hayatınıza empoze etmeye çalışmaktan uzak durun derim bu hafta içerisinde. İlerlediğimiz zamansa ilerliyoruz 27 Şubat'a. 27 Şubat'ta güzel bir enerjiden bahsedebiliriz. Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu söz konusu yine 4. evinizde. Zaten Kuzey Ay düğümü size diyor ki uzunca bir zamandır odak noktanız aile, yuva, emlak bu gibi konular olmalı. Barınma, taşınma,
belki tadilat, özel hayat kurma, yapılandırma temaları sizin için öncelikli olmalı. Güneş de bize bu noktada destek veriyor. Belki işte yurt dışına taşınma, yerleşme gibi konularda önünüzün çok daha açılabileceği bir haftada olabiliriz. Fırsatlar önünüze gelebilir ya da bu konularda nasıl ilerleyebileceğinizi daha net görebilirsiniz. Nasıl bir potansiyele sahip olduğunuzu daha net görebilirsiniz ve bu potansiyeli değerlendirebilirsiniz. Bakış açınızı belki değiştirmeniz gerekliliğini fark edebilirsiniz çevrenizde dönen olaylara, durumlara karşı ve bu da size yine güzel bir avantaj getirebilir. Belki yabancılardan güzel destekler de görebilirsiniz ama bu konuda gerçekten de destekleyici güzel etkilerden bahsedebiliriz. Aynı gün içerisinde haftanın en sert ve zorlayıcı açısıyla da karşılaşacağız. Mars ve Uranüs'ün kare açısı. Mars baktığımız zaman Kova burcunda 3. evinizde ve Uranüs'te çalışma alanınızda, o yüzden çalışma hayatınızla ilgili dedikodular, söylentiler, sizi kıracak, üzecek bazı iletişim sorunları söz konusu olabilir. Buna karşı dikkatli olun derim. Belki eğitimsel bazı problemlerin birdenbire gün yüzüne çıkması ve sizin için sorun teşkil etmesinden de bahsedebiliriz. Altyapı eksiklikleri gibi problemler söz konusu olabilir. Bu alanda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yine ailevi sorumluluklar, yakın çevre, kardeş, kuzen, akraba ilişkileriyle ilgili de sorumluluklarda ciddi ve beklenmedik bazı problemler söz konusu olabilir. Ulaşımla ilgili konularda belki biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir bu süreçte de iletişim kazalarına karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda sağlayacaktır sizin için. Sevgili yükselen yay burçları. 28 Şubat'ta ise az önce bahsettiğimiz Merkür-Venüs kavuşumu netleşecek. Bu da belirttiğim konular temelinde biraz içsel düşünceye odaklanmamız gerekebilir. Plan proje tasarlamamız için güzel bir dönem, kafamızı netleştirmeye çalışmamız ve odaklanmamız faydalı olacaktır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu etkiler hayatınıza, bu haftaki etkiler hayatınıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum, soru, önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu haftanın etkilerine sevgili yükselen oğlak burçları. Güzel bir enerjiyle haftayı açıyoruz. Çünkü Venüs-Jüpiter üçgen açısı pazar günü aktif olacak ve bu enerji haftanın ilk günlerinde de devam edecek. Bu da sizin 3 ve 7. ev aksınıza işaret ediyor. Demek ki siz özellikle ilişki anlamında destek alabilirsiniz. İletişim sorunlarımız varsa evliliğimizde, ilişkimizde, ortaklı işlerimizde, rekabetli olduğumuz konularda bunları aşabileceğimiz güzel bir etki alabiliriz. Yine yasal konularda problemlerimiz varsa belki kardeş, kuzen, yakın akrabalarımızla bunları da sizin avantajınıza sonuçlanacak şekilde güzel etkilerle karşılayabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde destekleyici etkiler var. Peki Venüs sizin için ne anlam ifade ediyor? Kariyere işaret ediyor. Bir diğer taraftansa yeni girişimler aşk hayatınıza işaret ediyor. Demek ki bizler bu alanlarda da dolaylı olarak şanslı hissedebiliriz kendimizi. Jüpiter ise bir diğer taraftan yine zaten 3. evinizin yönetici gezegeni. Diğer taraftansa 12. eviniz. Ya beklenmedik noktalarda güzel destekler alabilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden aslında. Her alanda destekleyici ama temel olarak dediğim gibi evlilik, ilişki, ortaklı işler, yasal mevzularla ilgili hızlanacağınız, pozitif yönde ilerlemeler kaydedebileceğiniz bir hafta başlangıcından bahsedebiliriz. Tabii ki Merkür Retrosu'ndan da bahsedeceğiz. Çünkü 3. evinizde yine Merkür Retrosu da. Bu da demek olacak ki kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde bir uzlaşmaya varmakla bir diğer taraftan da zorlanabiliriz bu hafta içerisinde ve
20 Mart'a kadar devam edeceğinden dolayı Merkür Retrosu bu süreçte belli konuların gündeme gelmesi söz konusu olacak. Önemli bir retro çünkü hem Balık burcunda olmasından dolayı Merkür zararda, hem retro olmasından dolayı zararda, hem de 3 tane gezegenle de kavuşumda olacak. Bu da enerjisini taşıyacak diyebiliriz farklı konulara. Aslında beklenmedik şekilde bazı olayların gerçekleştiğini de ya da gündemimize geldiğini de gözlemleme şansımız olacak diyebiliriz. Şimdi Merkür sizin için ne ifade ediyor? Buradan yola çıkalım. Çalışma hayatınızla ilgili bazı aksaklıklar, gecikmeler gündemde olabilir. Sağlığınızla ilgili belki yavaş ilerleyen bazı süreçlerden de bahsedebiliriz. Ya da yaptırdığınız testlerle ilgili sonuçları almakta örneğin belki gecikmeler söz konusu olabilir ya da randevu almakta zorlanabilirsiniz. Diğer taraftansa meslekte yükselme, turizm, iletişim, seyahatlerle ilgili konularda bazı aksaklıklar da gündeme gelebilir dolaylı olarak. Venüs'le yapacağı kavuşum özellikle kariyerle ilgili bazı beklenmedik gündemlerin ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Yeni girişimler yapmak istediğiniz noktada da yine öngöremediğiniz bazı gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bu belki biraz maddi boyutta da önünüze gelebilir. İlerlediği zaman Güneş'le yapacağı kavuşum noktasında da yine ani beklenmedik krizler, krediler, vergiler bu gibi durumlar sizi geri plana itebilir biraz planlarınızdan, hedeflerinizden ve Mars'la kavuşum sürecine baktığımız zaman da ailevi konularda, özel hayatınızla ilgili konularda da bazı agresyon, fikir çatışmaları söz konusu olabilir. Birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Net olarak bir noktada uzlaşıya varmak ve birlikte aksiyon alma noktasında belki zorlanabilirsiniz. Ev, yuva, barınmayla ilgili konularda da gecikmeler ve sizi rotanızdan saptırabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. Tam da işte bu sebeplerden dolayı bu Merkür Retrosu diğerlerinden çok daha önemli sevgili yükselen Oğlak burçları. Çünkü 3 tane gezegenle kavuşacak ve 20 Mart'a kadar da uzunca bir süre retro sürecinde olacak. Bu süreci bizler nasıl değerlendirmeliyiz? Aksiyon almaktan çok plan program yaparak, kendimizi netleştirmeye çalışarak, çünkü Merkür Balık burcunda kafamızı çok da karıştırabilir. Net ve gerçekleştirebileceğimiz planlar üretmekte, projeler üretmekte zorlanabiliriz, tasarılar yapmakta zorlanabiliriz. Buna odaklanmamız, gerçekçi olmamız ve o her ne kadar da öngöremediğimiz olayların hayatımıza dahil olması gerçekleşse bile önümüzü daha net görmeye çalışmamız ve Merkür Retrosu'ndan sonra, yani 20 Mart'tan sonra aksiyon almamız, o plan projelerimiz temelinde bizim için daha yararlı olacak sevgili yükselen Oğlak burçları. Aynı gün içerisinde Lilith ve Güneş arasında bir kare açı da söz konusu. Bu da aslında bazı gizli saklı problemlerin, krizlerin açığa çıkmasını tetikleyebilir. Bunun kaynağı siz ve belki de kendinizle yüzleşmekten kaçındığınız bazı detaylar da olabilir. Kendinize belki de biraz fazla baskı da yapıyor olabilirsiniz. Buna biraz dikkat etmeniz gerekecektir. Yani baskıyla bir şeyleri gerçekleştirmemek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Zaten üzerinizde yeteri kadar yük olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Ailevi konular, kardeşlerle ilgili konular, ticaret, ulaşım, eğitim, turizm gibi konular, bunların hepsi sizin için ayrı bir yük oluşturuyor olabilir hayatınızda. Bir de kendinizi baskılarsanız, kendi üzerinizde de belki disiplini olmak ya da maceracı girişimlerde bulunduğunuzdan dolayı kendinizi suçlu hissederek yargılamaya durursanız, burada zaten kendi kendinizi sabote etmiş olabilirsiniz sevgili yükselen Oğlak burçları. Bundan kaçınmaya çalışın. Kendi üzerinizde bir baskı oluşturmayın derim bu süreçte. Özellikle değişmesi, dönüşmesi gereken, çözülmesi gereken problemler varsa hayatınızda, bunu bir yük olarak daha da ağır hissettirmeyin kendi üzerinizde. Biraz akışına bırakın derim açıkçası.
İlerlediğimiz zamansa 27 Şubat'ta Kuzey Ay düğümüyle Güneş'in kavuşumu söz konusu olacak yine 3. evinizde. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde güzel problemleri çözme noktasında etkili bir enerji alacaksınız. Yine ulaşım, eğitim, ticaret ve bu gibi konularda da belki yeteneklerinizi, sanatsal becerilerinizi ortaya koyma noktasında da güzel etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Destekleyici bir açı, güneşin olması da problem varsa bu problemleri çözmeniz noktasında ve hedefinize odaklanmanız detayında size yardımcı olacak diyebilirim. 27 Şubat'a geldiğimizde yine aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs karesi de aktif olacak. Bu da zorlayıcı bir etki olarak haftanın en önemli ve sert açısı olarak dikkat çekiyor. Uranüs sizin 5. evinizde, Mars 2. evinizde. Yeni girişimler yapmak istediğiniz alanlar varsa hayatınızda, özellikle emlakla ilgili, ev, yuva, taşınma, tadilat gibi konular gündeminizde ise beklenmedik harcamalara karşı biraz dikkat etmeniz gerekebilir ya da anlaşma koşullarında uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Burada bir gergin enerjiden gayet net bahsedilebilir. Geleceğe yönelik yaptığınız yatırımlar da bu süreçte sizi biraz maddi anlamda zorlayabilir. Bu haftanın en önemli gündem maddesi bu olabilir sizin için. Kırılgan bir nokta olacak. Beklenmedik, hızlı, ani sürpriz gelişmelerden bahsediyoruz. Agresyon tetiklenebilir. Aşk hayatınızda da güvence noktasında problemler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim masraflarıyla ilgili yine bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Para, borsa, finans alanında da girişimleriniz varsa dikkat etmenizde yine fayda var sevgili yükselen Oğlak burçları. Yine bir sonraki güne geçtiğimiz zaman da Merkür ve Venüs'ün kavuşumda olduğunu gözlemliyoruz cumartesi günü. Bunun da bizim için ne ifade ettiğinden bahsettik az önce. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde düşünme dönemi, değerlendirme yapma dönemi, aksiyon alma dönemi değil demiştik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Önemli bir haftadayız. Bazı kırılma noktaları söz konusu. Merkür retromuz var. Bakalım tüm bunlar sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi cevapsız bırakmıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz her zaman. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve hype seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu haftanın etkilerine. Güzel bir enerjiyle haftaya giriş yapacağız. Çünkü 22 Şubat Pazar günü Venüs ve Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Ve bu olumlu enerji haftanın ilk günlerinde yansıyacak. Para ve kariyerle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili konularda destekleyici bir etkiden bahsedebiliriz. Yani maddi konular, çalışma hayatınız aksında güzel etkiler alabilirsiniz. Belki maaşınızda bir artış söz konusu olabilir. Bir diğer taraftan Venüs yükselişi temsil ediyor haritanızda. Bu yönde bir etki olabilir. Yine ailevi konularda, ev, yuva, emlakla ilgili konularda da dolaylı olarak işlerinizin daha yolunda gittiğini, belki bürokratik işlemleriniz varsa bu çerçevede bunların çözüldüğünü, iyileştiğini, hız kazandığını, olumlu yönde gelişmelerle karşılaştığınızı gözlemleyebilirsiniz gibi duruyor. Jüpiter ise sizin yine 11. eviniz ve yine baktığımızda 2. evinizi temsil ettiğinden dolayı geleceğe yönelik yatırımlarınızın da bu süreçte, özellikle bu hafta olumlu bir sürece evrileceğini gözlemleyebilirsiniz gibi duruyor sevgili yükselen kova burçları. Baktığımız zaman 26 Şubat'ta Merkür Retro sürecine giriş yapıyor. Zorlu bir Merkür Retrosu'ndan bahsediyoruz. Ben genellikle biliyorsunuz o klasik tanımların dışında sizin için yorumlamaya çalışıyorum Merkür Retrolarını. Çünkü bir kere Balık burcunda bir Merkür'ümüz var. Burada zaten Merkür zararda. Kafa karışıklığı, netleşmede zorluk gibi etkiler getiriyor hayatımıza hali hazırda belki de. Ve retro olmasından dolayı da iyice bu etki güçlenecek. Yani o zararlı enerjisi daha da güçlenecek gibi.
kendimizi netleştirmekte zorlanabiliriz. 20 Mart'a kadar sürecek olan bir retrodan bahsediyoruz ve bu retro sürecinde de 3 tane gezegenle kavuşumda olacağından dolayı bu gezegenlerin temsil ettiği temalar çerçevesinde de biraz işler istemediğimiz şekilde yön bulabilir. Bakalım Merkür sizin için ne ifade ediyor öncelikle? Merkür sizin için 8. ev, yani ortak gelirler, kazançlar, miraslar, pasif gelirler, krizler, kayıplar gibi konulara işaret ediyor. Bir diğer taraftan da aşk hayatınız, flört hayatınız, yeni girişimleriniz, yaşamsal konforunuzla ilgili konular, yeni girişimler, yeteneklerinizi ortaya koymaya çalıştığınız konular çerçevesi gibi. Tüm bu konularda yavaşladığımızı hissedebiliriz temel olarak bir diğer noktadan da. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aksiyon almak, yeni bir girişim yapmaktan çok bu konularla ilgili bizler önümüzdeki süreçte nasıl aksiyon almalıyız, bunu tasarlamalıyız ve 20 Mart'ta Merkür Retro'dan çıktığında işte bu zaman aksiyon almamız, harekete geçmemiz doğru olacaktır. Venüs'le kavuşumu bu hafta sonu cumartesi gerçekleşiyor. Bu da demek olacak ki bizim için meslekte yükselme, yurt dışı, belki yurt dışına yatırımlarımız söz konusuysa vize almak, belki sosyal medyaya girişimlerimize yine yatırım yapma gibi konularımız, gündemlerimiz varsa şu an için aksiyon almaktansa dediğim gibi tasarı yapmak doğru olacaktır. Girişimlerimiz varsa hali hazırda beklenmedik bazı olay ve gündemlerle de karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir ki bunlar da bizi biraz geriye çekecek gelişmeler olabilir. Yine ev, yuva, barınma, aile, özel hayat konuları temelinde de istemediğimiz, çok da planımızda olmayan gelişmelerle karşılaşabiliriz ve bu da bizi ilerlediğimiz yoldan bizi biraz geriye çekebilir. Sonrasında Güneş'le kavuşacak bu süre zarfında. Güneş'e de baktığımız zaman yine ilişki alanınıza işaret ediyor. Belki ortaklı işlerimiz söz konusuysa burada da yine bazı çekişmeler, egosal krizler yaşanabilir. Beklemediğimiz yönde, çok da hesaba katamadığımız yönde bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Evliliğimiz, ilişkimiz temelinde güvence sorunları açığa çıkabilir. Mars'a baktığımız zamansa Mars da bizim kariyer alanımızı temsil ediyor. Ailevi, yine yakın aile ilişkilerimizi temsil ediyor. Bu alanda da bazı uzlaşmazlıklar tetiklenebilir ve uzlaşmadan uzaklaştığımızı ve bu alanda bir netlik kazanmaktan uzaklaştığımızı da gözlemleyebiliriz gibi sevgili yükselen Kova burçları. Düşünün, tasarlayın, bunları nasıl aşabilirsiniz ve Merkür Retrosu bittikten sonra 20 Mart'ta aksiyon almaya çalışın. Hızlandığınız ve sonuç almaya daha yakın olduğunuz bir dönem olacak Merkür Retro'dan çıktığı zaman. İlerlediğimiz zamansa aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in bir kare açısı söz konusu. Sosyal çevre ilişkilerinizde maddi gündemler varsa ve bunu biraz da gizli kapaklı yaptıysanız, çok da etrafa duyurmamaya çalıştıysanız belki bu konular biraz gün ışığına çıkabilir, başınızı ağrıtabilir. Yine sosyal çevre ilişkilerinizde, yakın arkadaş çevrenizde, ilişkilerinizde de özellikle maddi ve güvenceler konusunda baskıcı olmamaya çalışın. Bu ilişkilerinizi bu hafta temelinde biraz gerebilir gibi. Bu konuda dikkatli olun. Geleceğe yönelik yatırımlarınız belki sizin için bir baskı unsuru olabilir. Burada da arka planda farklı amaçlarınız, gizli hedefleriniz varsa bunlar sizi zorlayabilir. Bu konulara dikkat etmeniz gerekebilir sevgili yükselen Kova burçları. 27 Şubat'ta ise Kuzey Ay düğümüyle Güneş kavuşumda olacak. Kuzey Ay düğümüyle Güneş maddi hanenize güzel etkiler getirecektir. Özellikle evlilik, ilişki, ortaklı işler noktasında daha net görebileceğiniz bir yön çizecek, bir rota çizecek diyebiliriz aslında bu kavuşum sizin için. Egomuzu abartmamaya çalışmakta fayda olacaktır ama temel olarak güzel ve ilerlememiz gereken yönde bize kademe atlatacak bir enerjiden de bahsedebiliriz bu noktada. Sizin için zaten bu süreç daha fazla maddi kaynaklar, kazançlar odaklı, güvenceler odaklı, mal varlıklarıyla ilgili konular odaklı olacak. Çünkü Balık burcunda bir gezegen yığılması söz konusu.
27 Şubat'ta yine aynı gün içerisinde Mars ve Uranüs'ün kare açısı aktif olacak. Bu bizim için önemli çünkü Mars sizin burcunuzda, Uranüs de sizin modern yönetici gezegeniniz. Ailevi konularda emlak, yuva, barınma, taşınma, özel hayat temelinde biraz dikkatli olmamız gerekebilir sevgili yükselen Kova burçları. Bazı kırılma noktaları yaşayabiliriz. Agresif çıkışlarınız belki ilişkilerinizi zedeleyebilir ya da hızlıca aksiyon almak istediğiniz ve kendinizi rahatta, güvende, konforda hissetmek istediğiniz evle ilgili, emlakla ilgili gündemleriniz varsa bu da sizi biraz zorlayabilir. Buna biraz dikkat etmemiz gerekecek açıkçası ama sebebi sanki siz olabilirsiniz gibi duruyor. Bunu da bir değerlendirmekte fayda var açıkçası. Sevgili yükselen Kova burçları, kırılmalara, aksiliklere, biraz da ev kazalarına karşı aslında dikkatli olmamız gerekebilir bu hafta içerisinde. İlerlediğimiz zaman artık hafta sonuna geliyoruz. 28 Şubat'ta Merkür ve Venüs kavuşumda olacak. Bunun da bizim için ne anlam ifade ettiğini az önce değerlendirdim. Demek ki odak noktamız maddi konular olacak, aile olacak, yeni girişimler olacak. Kariyer temelinde de yine güzel etkiler alabiliriz gibi duruyor. Ama temelde kazançlarla ilgili destekleyici etkiler alacağımız bir süreçte olacağız ama Merkür Retrosu da bizi bazı noktalarda yavaşlatabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 23 Şubat 1 Mart haftasını değerlendiriyorum. Tüm balık burçlarının da ayrıca doğum gününü kutlamak isterim bir kez daha. Bu hafta bizim için ne ifade edecek detaylıca açıklayacağım ama detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Harf seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden bol bol teşekkürlerimle. Gelelim bu haftanın etkilerine. Merkür Retromuz var, Mars-Uranüs karemiz var ama haftaya çok olumlu, pozitif bir enerjiyle giriş yapıyoruz. Sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter, sizin burcunuzda bulunan Venüs'te bir üçgen açı yapıyor sevgili yükselen balık burçları. Bu da demek oluyor ki aşk hayatınızda büyük bir canlanmadan bahsedebiliriz sizin için bu hafta. Yeni girişimler yaptığınız takdirde fırsat kapılarının önünüze açıldığını gözlemleyebilirsiniz ve çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler de yine sizin lehinize olumlu yönde sonuçlanabilir. Kendinizi daha konforlu, daha rahat hissedebileceğiniz ve yetenekleriniz de aslında parlayabileceğiniz de güzel bir haftada olabilirsiniz sevgili yükselen balık burçları. Şimdi bizim için peki Jüpiter ne ifade ediyor? Jüpiter biziz aslında, kendimiziz ama bir diğer taraftan da kariyerimizi temsil ettiğinden dolayı kariyerle ilgili konularda parlama şansımız söz konusu olabilir. O yüzden de kendinizi geri çekmek yerine ön plana çıkarmaya çalışmanız güzel sonuçlar getirtebilir bu hafta sizin için. Bu etki aslında 22 Şubat'ta aktif oluyor pazar günü ama haftanın ilk günlerinde de etkisini devam ettireceğinden dolayı bu enerjiyi mutlaka haftanın ilk günlerinde değerlendirmenizi tavsiye ederim sizlere. Bir Merkür Retromuz söz konusu sevgili yükselen balık burçları, bu hafta 26 Şubat'ta aktif olacak. Bu da aslında önemli bir Merkür Retrosu. Çünkü Merkür biliyorsunuz sizin burcunuzda çok rahat kendini ifade edemez, enerjisini ortaya koyamaz. Bununla birlikte bir de retro sürecine giriş yapıyor ve sonrasında da 3 gezegenle kavuşumda olacak. Bunlar önemli. Diğer Merkür retrolarından biraz daha önemli bir sürece işaret ediyor gökyüzü. Bir kere kafa karışıklığımız artabilir. Kendimizle, imajımızla, çevreyle nasıl iletişim kurabileceğimizle ilgili. Merkür sizin için ne ifade ediyor? Aile, yuva demek, ev demek, emlak demek. Diğer taraftan da yine özel hayat demek. İşte bu konularda nasıl aksiyon almanız gerektiğiyle ilgili biraz kafanız karışık olabilir bu süreçte. Gerçekleştirebileceğiniz hedefler peşinde koşmanız gerekiyor öncelikle ama aksiyon almak için
20 Mart'ı beklememiz gerekecek. Çünkü o zaman Merkür Retro'dan çıkmış olacak. Biraz içe dönüp zihinsel bir sürece odaklanmamız gerekiyor diyor bize gökyüzü. Öte yandan Venüs'le kavuşacak. Bu da Venüsyen konularda beklemediğimiz gündemleri açığa çıkarabilir. Özellikle alacak verecek, nafaka, kredi gibi konular, maddi ortak gelirlerle ilgili konularda istemediğimiz gelişmeler önümüze gelebilir. Bu da yine bizi yavaşlatabilir aslında. Diğer taraftan Güneş'le kavuşacak. Bu da çalışma hayatımızla ilgili yine bazı egosal sorunları tetikleyebilir. Dikkat etmemiz gerekebilir. Yine burada da çok da beklenilen olaylarla karşılaşmayabiliriz. Ve bizi işte o hedeflerimizden geriye çekebilen etkilerden bahsediyoruz. Ve sonrasında Mars'la kavuşacağından dolayı da Mars'ın da yine para hanenize ve öte yandan da baktığımız zaman 9. evinize işaret etmesi sebebiyle yine maddi kaynaklarınız, meslekte yükselme, uzmanlaşma ya da yurt dışı planlarınızla ilgili de beklenmedik gelişmeleri gündeminize getirebilir. Tüm bu konu başlıklarını düşünüp değerlendirmeniz, tasarlamanız ve Merkür Retrosu'ndan sonra aksiyon almanız daha doğru olabilir gibi sevgili yükselen balık burçları. Bunu tüm burçlar için detaylıca açıkladım. Önemli bir Merkür Retrosu, Merkür'ün zayıf olduğu, kafa karışıklığı getirdiği, uzlaşmadan uzaklaştırdığı bir süreçteyiz. O yüzden de dikkatli olmamız gerekecek. İlerlediğimiz zaman aynı gün içerisinde Güneş ve Lilith'in de bir kare açısı söz konusu. Kariyerle ilgili konularda üstlerimize ya da bu konuyla ilgili kişilere baskıcı olmaktan kaçınmamız gerekecek. Çünkü Güneş ve Lilith'in karesi buna işaret ediyor. Çalışma hayatımızda çevremizdekiler üzerinde baskı oluşturmaktan kaçınmamız gerekecek. Gizli ilişkilerimiz varsa bu açığa çıkabilir. Özellikle yönetici kadrolarıyla bağlantılarımız ya da çalışma arkadaşlarımızla da ilgili gizli bazı gündemlerimiz varsa bunlar açığa çıkabilir, gizli kalmayabilir. Maceracı girişimlerde bulunmamaya da çalışmamız bizim için kariyer temelinde önemli olacak bu süreçte, çünkü gökyüzü bizi desteklemiyor. 27 Şubat'a geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda olacak. Önemli pozitif etkilerden biri olarak değerlendirebiliriz haftanın. Çünkü aslında odak noktamızın kendimiz olmamız gerekliliğine işaret ediyordu Kuzey Ay düğümü uzunca bir süre. Güneş'ten aldığı bu destekle de aslında sorumluluklarımız, çalışma hayatımız, sağlığımızla ilgili konularda bize oldukça güzel destekleyici bir enerji verecek. Yönümüzü aydınlatacak, yolumuzu aydınlatacak diyebilirim. Egosal büyümeden de biraz bahsedilebilir burada. O yüzden egomuzu biraz geri plana çekmemiz de gerekebilir bir kavuşum enerjisi olması sebebiyle, ama temel olarak bizi pozitif yönde destekleyecek bir etkiden bahsediyoruz. Burada şanslı etkiler mutlaka değerlendirin. Aynı gün içerisinde haftanın en sert ve zorlayıcı açısıyla karşılaşıyoruz. Mars ve Uranüs karesi. Mars sizin 12. evinizde, Uranüs ise 3. evinizde. Ticaret, ulaşım, eğitim, yetenekleriniz sergileme konuları biraz beklemediğiniz şekilde yönlenebilir hafta içerisinde. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, özellikle arka planda dönen işler sebebiyle çekişme ve çatışmaya yönelebilir. Mars baktığımız zaman sizin için ne ifade ediyor diye para demiştik az önce ve bir diğer taraftan da yurt dışı konuları. Özellikle yurt dışına seyahat, ulaşım, belki vize gibi konular varsa gündemimizde beklenmedik gelişmelerle karşılaşabiliriz, ama daha fazla yakın çevre ilişkilerimizde agresyonun da tırmanma potansiyeli var gibi. Uranüs sizin için zaten 12. evinizi temsil ediyor. Biraz kendi gerçekliğinizden kaçmanız çevrenizdeki kişileri rahatsız edebilir ve bu da ilişkilerinize bir gerilimi getirebilir gibi. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.